Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekmek için buradayım. Ve yanımda Doktor Tamer Madrigal var. Kendisiyle COVID-19 ve COVID-19 aşıları üzerine konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Yani size ünvanınız ne, nasıl hitap edeyim bilmiyorum ama genelde bizde hocam derler. Hocam diye hitap etsem olur mu? İlk öncelikle davet ettiğin için teşekkür ederim ama ben gayet mütevazi bir kişiyim. Öyle ben hocamlara gelmem. Bana Tamer diyebilirsin. O konuda sıkıntı yok gerçekten. Çok teşekkürler. Yine de o zaman yani belki geçmişinden bahsedip birazcık bize uzmanlık alanlarından bahsetmen iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu konuyla alakalı konuşacaksak bu konuya dair bilgi sahibi ve tecrübe sahibi birisi olsa daha iyi olur diye düşünür seyirciler de zaten. Ve ben de bu yüzden aslında özellikle videoyu seninle çekmek istemiştim. O yüzden belki geçmişinden ve özellikle tıbbi geçmişin ve bu alandaki COVID üzerine tecrübelerinden bahsetmen çok iyi olur. Tabii ki ben dediğin gibi doktorum, hekimim. Marmara'da tıp okudum 6 sene. Ondan sonra burada 1 sene çalıştım Türkiye'de bir hava ambulans şirketiyle. Onun ardından Amerika'ya gittim asistanlığım için. Asistanlığımı aile hekimliği üzerinde yaptım. Tabii Amerika'da aile hekimliği buradaki gibi değil. Burada aile hekimliği biraz hani uzmana referans noktası gibi oluyor ama Amerika'da aile hekimi bayağı ciddi. Yani orada hem kadın doğum, hem yoğun bakım, hem pediatri, geriatri, yani bayağı geniş alanlarda deneyim kazanıyorsun. Mesela kadın doğumda sezaryen de yapıyorsun, doğum yapıyorsun, hepsini yapıyorsun. Ben orada 3 sene asistanlığımı, uzmanlığımı yaptım. Ondan sonra baktım ki benim daha çok dahiliye ve yoğun bakım hoşuma gittiği için o alanda daha yoğunlaşmak istedim. Mezun olduktan sonra Oklahoma eyaletinde Tulsa şehrinde St. John Hastanesi'nde çalışmaya başladım. İşte o zamandan bu yana orada çalışmaya devam ediyorum. Şimdi 6 seneye yakın oldu. Tabii şimdi dahiliye yoğun bakım derken hiç poliklinikte çalışmıyorum. Sadece serviste çalışıyorum hastane içerisinde. Bu ne demek? Hani biri hasta olduğu zaman, acile başvurduğu zaman, diyelim ki bir zatürresi var. Zatüre geçirdiği zaman eğer durum çok ciddiyse ve hani damar yolundan antibiyotik lazım ise o zaman ne öneriliyor mesela? Hastaneye yatış. Hani 1 hafta 10 gün serumla, damardan antibiyotikle bunun tedavisi. Ondan sonra taburcu. O 10 gün, o 7-10 gün sürecinde o hastaya bakan benim. Artık normal serviste mi, durumu kötüyse yoğun bakım mı? Yani benim tüm kariyerim hep bu dahiliye servisi artı yoğun bakımda oldu. Son 2 senede tabii ki maalesef bu pandemiden dolayı beni ve benimle çalışan meslektaşlar çok etkilendi gerçekten. Özellikle serviste ve yoğun bakımda. Çünkü biliyorsunuz Covid bazen çok ağır bir hastalık geliştirebiliyor. Hastalarımızda Covid zatürresi özellikle ve hastaların büyük bir miktarı da yoğun bakımda kalıyor. O yüzden maalesef diyorum bu konuda biraz deneyim kazandım. Son 2 senedir özellikle 2020'nin Mart'ın sonunda galiba o zamanlarda biz Oklahoma'da Covid'i görmeye başladık ve o aralar gönüllü istiyordular. Gönüllü hekim kim bu hastalara bakacak diye. Hastanede bir izolasyon bölümü açtık. Hani fazla bize gelen hastalar, hani Covid hastaları hastanenin diğer bölgelerine yaymamak için bir izolasyon bölgesi kurduk hastanede. Baktım ben hani hemen yaşlarım daha genç. 34 yaşındayım. Ailem de Türkiye'de. Öyle olunca ben gönüllü olayım dedim. Baktık zaten genellikle Covid daha çok yaşlı, özellikle 50-60 yaş üstü bireyleri çok kötü etkiliyor. Ben de madem gencim dedim, madem ailem Türkiye'de, madem benim yakınlarıma bulaştırma riskim az, ben gönüllü olarak başladım. Mart 2020'den bu yana çoğunlukla maalesef Covid hastaları görmekteyim. O yüzden az da olsa bir deneyimim var bu konu üzerinde. Bu arada 2 yıl Covid demişken deneyim, şunu da göstermek istedim aslında. Burada bir maskem var. Bu aslında Covid hastalarını ziyaret ettiğim zaman kullandığım maske son 2 yıldır. Bunun özel bir filtrasyon sistemi var. Covid partiküllerini virüsünden korumak için. Hatta hastalarımın duyması için güzel bir diyafragma var. Tabii göz koruması var. Şöyle takıyorsun zaten. Bakın o kadar çok uğraştım ki 2 senedir burayı dezenfekte etmekten buralar artık aşınmış iyice. Yani bayağı bir kullanış gördü bu son 2 senedir. Hiç azımsanacak bir şeymiş gibi durmuyor. Çünkü yani zaten bu pandemi başlayalı da ancak o kadar bir süre oldu. Ve neredeyse başından beri bu konuyla yakından alakalıymışsın. Ayrıca zaten sadece pratik olarak yani tecrübe olarak değil, teorik olarak da çünkü en başında bu çıktığında bu nedir, bununla nasıl baş edilir gibi soruları da sorduğundan eminim. Ve zaten aslında bu tarz herkesin merak ettiği, bizi izleyenlerin de merak
merak ettiği ve genel olarak sorulan sorular ve hatta bazı efsaneler var. Bunları da sormak istiyorum ama oraya geçmeden önce özellikle Covid-19 nedir? Yani bu nereden çıktı ve tam olarak içeriği ne? Bunu belki konuşarak başlamak iyi olur diye düşünüyorum. Tabii onun öncesinde bir de bu konuyu konuşurken şu an yani bizi izleyenlerin anlayabilmesini sağlamak iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden belki terimlere çok detaya girmeyeceğiz. Aslında girmek istesek girebiliriz çünkü yeterli o konuda da zaten tecrüben ve eğitimin olduğunu en başında söyledik. Ama özellikle daha böyle herkesin anlayabileceği şekilde belki bu konuyu anlatarak başlayabiliriz. Evet, aslında ilk soru çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü eğer hani aşılardan bahsedeceksek, eğer tedavilerden bahsedeceksek, hastalıktan bahsedeceksek ilk önce bir Covid-19 ne? Onun sorusu lazım. Çünkü o bizim bilgi temelimizi oluşturacak ve o bilgi temeli üzerinde biraz bir inşaat edeceğiz burada. Ve dediğin gibi aslında istesek çok teknik uzman terimlere geçebiliriz veya kavramlara geçebiliriz ama mümkün olduğu kadar hani dediğin gibi daha çok halk dilinde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu konu hepimize çok yeni olduğu için daha çok alıştığımız kavramlar üzerinde veya benzetmeler kullanarak hani anlamamıza yardımcı olacak veya fayda olacak şekilde anlatmaya gayret göstereceğim. Tabii bazı yerlerde maalesef biraz teknik olmam gerekecek. Umarım sizi fazla yormam. Ama gelelim birinci soruya. Covid-19 ne? Şimdi Covid-19 bir virüs, bir mikrop. Mikropların çeşitleri var. Bakteri olabilir, parazit olabilir, küf olabilir, virüsler de olabilir. Yani bir mikrobun bir alt türüdür. Covid-19 virüsü, o da spesifik bir virüstür. Bu RNA virüslerden oluşan bir virüs. Aslında bu tarz virüsler daha önce de tespit edilen virüslerdir. 2010'larda aslında SARS ve MERS hastalıklarını duymuşsunuzdur. Aynı branştan, aynı aileden gelen bir virüs. Aslında virüsün kendisi ne yapıyor? Sadece bir protein kapsülü ve içinde bir genetik bir RNA kodu var. Bu kadar. Ve üreme ve yayılım için ne yapıyor? Bir kişiye bulaştığı zaman belli hücreler arıyor. Şimdi virüslerin ilk önce bir hücreye girebilmesi lazım. Girebilmesi için belli reseptörler aracılığıyla giriş yapabiliyor. Reseptör ne? Bir hücre bir küre ise reseptörler o kürenin limanları gibi düşünün. Yani alışveriş noktası, giriş ve çıkış. Belli reseptörleri bularak o hücreye genetik kodunu gönderip o hücre sonra ne yapıyor? O genetik kodunu tarıyor, okuyor ve yeni virüs sentezliyor. Yeni virüsler sentezledikçe hücre doluyor, patlak veriyor. Ortaya ne çıkıyor şimdi? 10 binlerce virüs çıkıyor. Bu 10 binlerce virüs ne yapıyor? Bu döngüyü tekrar başlatıyor. Gidip bulup 10 bin tane hücre bulup her birine limanını bulup reseptörünü bulup bağlanıp girişini yapıyor. O 10 bin hücrede tekrar bu virüsü çoğaltmaya başlıyor çünkü genetik kod hücreye eklenmiş. Genetik kod eklendikten sonra, türedikten sonra bu şekilde yayılıyor virüsler. Şimdi Covid-19 hastalığından bahsedersek bu virüs belli hücreleri daha çok etkiliyor. Çünkü akciğer ve solunum hücrelerimizin belli reseptörleri var ve o limanları, o reseptörleri tercih ediyor. O yüzden Covid-19 hastalığı daha çok üst solunum ve alt solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Biraz da Covid zatürresi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü en çok korktuğumuz hadise o aslında. Covid-19 diyoruz, herkes virüs diyor ama pratikte bizi en çok etkilediği şekil bunun zatüre şeklidir. Çünkü belki ilk başta semptomlar bir öksürükle başlar, koku azalması veya boğaz ağrısıyla başlayabilir. Hafif bir ateş, halsizlik. Ama hani semptomlar böyle kaldığı sürece çok bir olumsuz etki yaratmaz. Virüs kendiliğinden geçer, biter. Burada şöyle bir ayrım yapmak doğru olur mu? Yani mesela her soğuk algınlığı yine tıpta da bildiğimiz o işte verem ya da zatürreye yol açmıyor. O yüzden aynı şekilde her Covid-19 kapan kişi de Covid-19 zatürresi geçirmiyor. Yani o geçiren kısım ya da ona sebep olduğu zaman aslında tehlikeli olay başlıyor diyebilir miyiz? Evet tabii. Virüsün hücreler arası atlama noktasını konuştuk. Yani virüsün zatürre oluşturabilmesi için o virüsün akciğer hücrelerine ulaşması gerekiyor. Eğer oraya tam ulaşamıyorsa o zaman çok bir zatürre oluşturamıyor. Bu arada zatürre oluşturabilir ama farkında olmayabilirsin. Hani hafif bir zatürre geçirirsen de çok fazla bir semptomun olmaz. Belki hafif bir nefes darlığın olur hani yürürken ama artık soğuk havaya ilişkilendirirsin. Çok fazla takmazsın, devam edersin ama esasında ciddi zatürrelerde ne oluyor? Ciddi zatürreler niye bu kadar tehlikeli? Biraz ondan konuşmak istiyorum ve niye yoğun bakıma gidiyorlar? Özellikle ne oluyor şimdi? Farz edin ki bir suçlu bir cinayet işliyor. Burada virüs bir hücreyi öldürüyor ve bağışıklık sistemimiz veya artık polis kuvvetleri veya yasal kuvvetler buraya bir tepki vermeleri gerekiyor. Şimdi normalde vücut ne yapar bir enfeksiyon oluştuğu zaman? Nasıl polisler
bir suç mahalli kordonlarsa, bir bariyer kurarlarsa, çünkü artık oraya bir araştırmaları gerekiyor. Aynı şekilde biz herhangi bir enfeksiyonu sıvıyla hapsetmeye çalışırız. Nasıl hani eğer cildinde bir kesik olursa, bir enfeksiyon, bir iltihap oluşursa hani nasıl kızarır, kırmızı olur, şişer ya. O aslında vücut oradaki hastalığı, enfeksiyonu sınırlamaya çalışır. Contain etmeye çalışır. Şimdi o sıvı artışı, kızarıklık, şişlik akciğer dokusunda da olabiliyor. Zatürre olduğumuz zaman. Burada sıvılar naklediliyor oraya. Bir balgam artışı oluyor. O dokular şişiyor. Hassas oluyor, bazen acıyor nefes aldığımızda. Ne oluyor şimdi dolayısıyla? Eğer akciğer dokusu sıvıyla doluyorsa o zaman akciğer işlevini göremiyor. Peki akciğerin işlevi ne? Akciğerin işlevi oksijen almak, karbondioksit vermek, değil mi? Bunu alveol odacıklarla bunu gerçekleştiriyor ama bu küçük odacıklar, akciğerdeki bu hücreler, bu şeyler, alanlar sıvıyla dolarsa oksijen giremez ki bir kere. O yüzden Covid zatüresinin en tehlikeli kısmı o. Yani eğer akciğerler o kadar çok sıvıyla, balgamla, o kadar enflamasyonla, iltihapla dolarsa bu sefer akciğer istediği kadar nefes almaya çalışsın, boğulmak gibi oluyor. Oksijen alamıyorsun. O yüzden bazı hastalarda maalesef entübasyona kadar durum gidiyor. Oksijenlerini ilk başta artırıyoruz. Çünkü madem akciğer kendi başına %20 oda havasındaki oksijenle yetinemiyor. Biz %100 kanülle oksijen veriyoruz. Eğer o yetmiyorsa maskeyle veriyoruz. Yetmiyorsa daha da ileriye gidiyoruz. Bazen tüp takıp makineye bağlamamız gerekiyor. Yani bir nevi virüsün kendisi çok bir hasar yaratmıyor. Esas hasar yaratan bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi çünkü o kadar çok oraya korumak istiyor ki olayı biraz fazla abartıyor. Biraz fazla abarttığı zaman bu sefer istenmeyen sağlıklı doku da etkileniyor. Ama bağışıklık sistemi aslında orada işlevini görmeye çalışıyor. Covid zatürresi esasında bu. Ve en çok korktuğumuz hadise özellikle bu kısım. Sonradan hani akciğer dışında etkilenen bazı mekanizmalar var vücutta ama onun ayrıntısına çok girmeyeceğim. Hani biraz bu Covid hastalığının ciddiyetinin altını çizebilmek için bir de hani bunun ciddi durumu nasıl gözükür onu biraz anlatmak için bu kısmı anlattım. Yani bence çok faydalı ve güzel bilgiler duymuş olduk ama aynı zamanda bu bağışıklık sisteminin ne kadar bizim tarafımızda olsa da ekstra çok ileri derecede tepkiler verdiğinde aslında negatif sonuçlar da oluşturabilmesi de ilginç bir bilgi oldu. Ben de ilk defa duymuş oldum. Tabii. O yüzden mesela tedavide ilk başta niye steroid kullanmaya başladık? Bu dexametazon gibi steroidler. Çünkü biz steroidle bağışıklık sistemini bastırıyoruz. Diyoruz ki tamam bağışıklık sistemi sen işlevini gör ama abartma. Hani biraz işi fazla kaçırıyorsun. Sen biraz sakin dur. Sen gene virüsü sınırlamaya çalış, öldürmeye çalış ama bunu yaparken o kadar fazla abartma işi. Biraz sakinleş. O yüzden aslında steroid veriliyor. İlk başta onu öğrendik. Onun farkına vardık. O 2020'nin ortalarında steroid vermeye başlamıştık. İşte o dönemlerde sonunda biraz bir yanıt almaya başlamıştık tedavi açısından. Şimdi aslında bu bilginin devamında şunu da sormak istiyorum. Aşılar konusuna da yavaş yavaş geçmiş oluruz hem bu şekilde. Normalde benim bildiğim kadarıyla aşılar bu bağışıklık sisteminin yeterli olmadığı durumlarda aslında bir takviye işlevi gören şeyler. Ama yani bazen bu şekilde bu hastalık ya da virüs ya da bizim bağışıklık sistemimiz olayı abartırsa da aşılar devreye girebilir mi? Ya da genel olarak aşılar ne? Belki ilk başta onu açıklayıp sonra yavaş yavaş buraya doğru ilerleyelim. Tabii aşılar aslında yeni bir şey değil bir kere. Aşılar ilk başta 1790'larda Jenner tarafından icat edilen bir şey. 240 senedir veya 230 senedir daha doğrusu. Aşılar var, bu yeni bir teknoloji değil. Bazen insanlar bana geliyor işte bu çok yeni bir teknoloji diyorlar. Ya sanki böyle uzaylıları keşfetmiş gibi tepki veriyorlar ama bu hani 200 senelik bir teknoloji. Bayağı eski yani elektrikten önce bir teknoloji. Ve aşının temel mantığı, temel prensibi ne? Aşının temel prensibi bağışıklık sistemini güçlendirmek. Peki nasıl güçlendiriyor? İlk önce biraz bağışıklık sistemi üzerinde konuşmam gerekiyor. Dedim ya hani biraz temel bilgi altyapısı lazım ki onun üzerine inşaat edelim. Bir hastalığa veya bir mikroba maruz kalınca bağışıklık sistemin 4 tane yanıtı vardır. Bizi ilgilendiren ilk ve ikinci yanıt, tip 1 ve tip 2. Hatta 4. yanıt alerji diye geçer. O yüzden bizim alerji reaksiyonlarımız olur. Çünkü bağışıklık sisteminin bir alerjik bir etkene alerjik veya gereksiz yani fazladan bir abartı tepki vermesi olayıdır. Ama o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren 1 ve 2. Şimdi tip 1. Eğer tekrar o olay yerini ele alırsak bir yerde bir suç işlenmiş ve polis geliyor. Polis ipucu aramaya başlıyor. İşte soruşturma açıyor. İnsanlara sormaya başlıyor ama suçlunun, zanlının kim olduğu belli değil. Hani işte
şu boyda, işte şu saçla, işte şu gözlüklerle dolaşıyordu. Ceketi şu renkteydi. Şöyle bir arabası vardı. O zanlıyı yakalana kadar aradan birkaç hafta geçebilir değil mi? Ama bir kere hani zanlı bulunduğu zaman tutuklanır, hapse atılır. Sonra yargısını görür. O ayrı. Tip 2, bu tip 1. Bir savunma mekanizması. Bu tip 1 yanıt aslında Covid zatürresindeki gördüğümüz yanıttır. Bu makrofajlar kaba bir şekilde bir şeyi sınırlamaya çalışır. Tam neyin ne olduğunu tam anlamış olmadığı için o yüzden o kadar sınırlamaya çalışıyor. O Covid zatürresinde daha çok tip 1'in yanıtını görüyoruz. Tip 2 ne peki? Zanlı yakalandı. Hapse atıldı. Parmak izleri alındı zanlının. Şimdi diyelim ki adam yargısını görmüş gitmiş. Şehre geri geliyor. Bu sefer başka bir suç işliyor. Olay yerine gelince parmak izini buluyorsun. Kimin olduğunu hemen tespit ediyorsun. Adamı hemen yakalayabiliyorsun. Zanlının üzerine GPS taktın. Biliyorsun yani artık. Özel ajanlar gidiyor bu sefer. Hani normal sokak polisi gitmiyor. Özel ajanlar zanlının peşine gidiyor. Hemen onu orada tutukluyorlar. Daha bir şey yapamadan. Veya diyelim ki mesela ben Amerika'ya gittiğimde ilk başta bir parmak izlerimi alıyorlar. Bu göçmenlik alanında polis memuru var. Daha hava alanında parmak izimi istiyorlar. Eğer ben bir suçluysam orada ben daha bir suç işlemeden parmak izlerim orada tespit ediliyor ve beni orada tutukluyorlar. Ben daha hiçbir şey yapamadım. Yani tipi 2 bağışıklık tepkisini yaratmak için bir bağışıklık hafızası oluşturmak gerekiyor. Bir parmak izi oluşturmak gerekiyor. Ne oluyor o zaman? Vücut bir akıllı bir şey. Bir kez bir hastalık geçirdiği zaman ikinci kez geçirecekse belki o virüsler geliyor veya bakteriler geldiği zaman vücut daha çok bir hasar yapamadan onu etkisiz hale getirebiliyor. Biz peki o zaman aşılarla ne yapıyoruz? Madem ki böyle bir kabiliyetimiz var, o zaman niye tip 2'den faydalanmayalım? Düşünce öyle başladı. O yüzden ilk başlarda aşılarda ne yaptılar? İşte zanlının kendisi değil de zanlının ölü halini gösterdiler polise. O database'e kaydoldu. Bu ilk aşılar böyle kabaydı. Şu anki aşılar nasıl? Şu anki aşılar hani zanlının ölü hali değil de zanlının parmak izini veriyoruz vücuda. Ki hemen tanısın. Bu sefer ülkeye giriş yaptığı zaman havalimanında parmak izni verdiği zaman anında tutuklanıyor. Daha hiçbir şey yapamadan. Yani mantık o. Madem tip 2 yanıtımız var, hani sessiz sakince olay hallolsun. Biz daha farkına varmadan, daha zatüre, daha koku değişikliği, daha hiçbir şey. Yani zanlı yakalandıktan sonra, virüs yakalandıktan sonra, etkisiz hale geldikten sonra da zaten bulaştıramazsın. Aşının avantajı o. Önleyici bir etkisi var ve yani bayağı sağlık masraflarından, manevi ve maddi masraflarından seni kurtarıyor aslında. Evet. Yani gerçekten çok akılda kalıcı örnekler de verdin. Bu çok faydalı oldu. Ve buradan belki aslında yavaş yavaş, çünkü bu genel olarak aşıların ne olduğuydu. Peki Covid-19 aşısı ne? Eminim tabii ki de bu genel aşı kavramıyla bağlantılı bir aşı mantığı kullanılmıştır ama bir farkı da vardır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bu kadar tartışmaya yol açtıysa Covid-19 aşısının da içeriğini, ne olduğunu ve nasıl çalıştığını belki birazcık izleyicilerimize anlatmak faydalı olabilir. Yani bir kere bir aşı ve aşıların zaten 200 senedir mevcut olduğunu biliyoruz ve aşı kategorisi aşı kategorisidir. Aşının belli işlevleri vardır. Belli yapamadıkları vardır. Mesela meyve kategorisi meyvedir değil mi? Bir meyvenin uzaya gitmesini beklemeyiz. Meyve bize ne yapar? Bir besin verir. Bir kalori değeri vardır. Biraz şeker vardır, su vardır. Afrika'da yeni bir meyve keşfettiğimiz zaman hala bir meyve. Yani çok değişik bir şey değil. Sadece yeni. Şimdi Covid aşısı da sonuçta bir aşı. Aşının zaten tanımında belli sınırlamaları var. Belli bir fonksiyonu var. Ve o fonksiyonun dışına çıkmıyor bir kere. O yüzden hani o açıdan benim için çok içimi rahatlayan bir şey. Çünkü aşılar zaten 200 senedir olan bir teknoloji, olan bir şey. O yüzden hani çok aslında yeni bir şey değil. Mekanizması biraz farklı ama prensip olarak temelinde farklı değil. Şimdi teknik olarak konuşursak eskiden aşılar nasıl olurdu? Mesela polio aşısı veya verem aşısı nasıl olurdu? İşte o bakteriyi alıyorsun, o mikrobu alıyorsun, onu öldürüyorsun, onun ölü halini vücuda veriyorsun ki hani tip 2 ölü halini tanısın. Sonradan dediler ki ya aslında bu mikrobun tümünü vermemize gerek yok. Dediler ki mikrobun bir parçasını versek, kolunu versek onu tanısa yeter herhalde. Bu şekilde bu sefer inaktif aşılar, yani aktif olmayan, canlı olmayan aşılar verilmeye başladı. İnaktif aşılar mesela diyelim ki bu sefer zanlının kolunu veriyoruz. Bu mesela hepatit aşıları, bu tarz hani tekrar gerektiren aşılar, bu tarz inaktif aşılardır. Sonra da baktılar ki bunun daha basiti var. Hani bu teknoloji ilerledikçe kolu değil de elini verelim, elini değil de parmağı verelim, parmağı değil de parmak izini verelim. Hani ne kadar az verirsek o kadar iyi mantığıyla
Hani sadece yeterli bilgi lazım tip 2 için ki hani işlevini görsün. Covid aşısı spesifik olarak aslında 2010'larda başladı hani bunun çalışmaları. Bu SARS ve MERS'le aslında bu aşı çalışmaları başladı. Ama sonra çok büyük pandemi olmadığından hükümetler buna fazla para yatırmak istemedi. Öyle bir durum olunca çalışmalar durduruldu ama hani bu sadece Covid-19'da başlayan bir şey değil. Daha önceden de zaten bunun çalışmaları vardı ve üzerinde yavaş yavaş bunun üzerinde yürütülen çalışmalar vardı. O yüzden hani biraz aşının çabuk gelişmesinin sebeplerinden biri o. Bu zaten var olan bir teknolojiydi 2010'lardan beri. Aslında bu soracağım bir soruydu. Bir de şöyle bir şey, şu an bu söylediğinle bile komplo teorilerine bir kapı açmış oluyor gibi oluyoruz. Nasıl? Onu açıklayayım hemen. Yani sanki zaten bunun planı yıllar önceden yapılmış. Bak işte yıllar sonra bunun aşısı bulunacakmış gibi bir algı oluşabiliyor bazen insanlarda ama belki şunu en başında aslında biraz virüslerden bahsederken ve Covid-19 açıklarken bunu söylemiş oldun sen de. Bu koronavirüsü dediğimiz şey aslında Covid ile ortaya çıkan bir şey değil. Covid onun bir başka türü, değil. bir başka varyantı. Ama bu zaten bilinen bir virüs. Yani SARS ve MERS'le zaten bu tarz koronavirüsler çıktı. Ondan önce de zaten koronavirüsler vardı. Yani koronavirüsler her zaman vardı. Yüzyıllardır, binlerce yıldır var olan bir şey koronavirüsü. Sadece bu bir alt türevi, alt çeşidi. Aynen. Bu önemli. Bence bunu özellikle belki altını çizerek söylemek iyi olur. Çünkü işte bak bunun planlaması yıllar önceden yapılmış falan gibi hemen ani bir tepkiye, reaksiyona gerek yok. O zaman ben bir şey söyleyeyim. İyi ki 2010'da bunun planlaması yapıldı. İyi ki yani SARS'a tepki olarak bir şeyler yapıldı ki. Yoksa şu anda aşımız olmayabilirdi. Eğer daha önce bunun çalışması yapılmasaydı aslında. Bu komplo yerine büyük bir avantaj. Şimdi tabii baktılar ki bu aşıları üretmek için, daha geleneksel aşıları, normalde ne yapıyorsun? Kolu veriyorsan kolu üretmen gerekiyor. 1000 ton, milyonlarca kol veriyorsun vücuda o aşıyla aslında. Ama o her bir kolu ayrı ayrı üretmen gerekiyor. O da ayrı bir masraf ve bunun teknolojisini geliştirmek, çünkü kolu sıfırdan tasarlaman gerekiyor ve her seferinde bir sürü kol üretiyorsun. Bu pahalı ve zaman gerektiren bir şey. Peki dediler, o zaman böyle bir aşı yapsak dediler. Madem ki bir hani virüste olduğu gibi bir DNA veya RNA parçası hücrenin sitoplazmasına gittiği zaman hücre kendi mekanizmalarla oradaki küçük genetik kodunu kullanıp protein sentezleyebiliyorsa ve virüs sentezleyebiliyorsa, o zaman biz de aynı metotla veya benzer bir metotla hücreye bir RNA parçası verelim. O RNA parçası sadece bir parmak izi kodluyor. Başka bir şey kodlamıyor zaten. O parmak izini çoğaltsın. Bu şekilde ne biz sürekli parmak izi üretmemiz gerekiyor? Çünkü hücre zaten bunu kendinden yapıyor. Böyle olunca hem masraf açısından çok az oluyor, hem vücut kendiliğinden biraz hani aşının etkisini amplifiye ediyor. Bu yaklaşım çok modüler bir yaklaşım. Çünkü bu sefer ne yapabilirsin? Eğer bir varyant çıkarsa o gönderdiğin o küçük parmak izi genetik kodunda ne yaparsın? Bir sonraki varyantın parmak izini tespit edersen, onun genetik kodunu bulursan, DNA kodunu, orada aşında orayı modifiye edersin. Hemen yeni bir aşı çıkartabilirsin. Hani zaman açısından ve masraf açısından aslında çok verimli bir metot. Yani bence bundan sonra gelecekte hani 50 sene 100 sene sonra aşılar bu yönde devam edecek. Çünkü baktık ki hem aşı gelişimi açısından, hem masraf açısından, hem kullanımı kolaylık açısından, hem yan etki profili açısından hepsi aslında çok daha az. Daha geleneksel aşılara göre. Ve etkisi aslında çok daha yüksek. İnanılmaz derecede. Çünkü mesela bu geleneksel aşılara bakınca, mesela Çin'in aşısı geleneksel bir aşı. Etkisi %60'larda, hani koruyucu etkisi. Ama bu tarz yeni mRNA aşılarda, mesela Pfizer-BioNTech gibi, koruyuculuğu %90-95'te, yani inanılmaz bir koruyuculuğu var. Hem yani eğer sende hem daha ucuz, hem daha gelişimi kısa süren, hem daha koruyucu bir aşı varsa kullanmaz mısın? Yani tabii ki kullanırsın. Yani bence özellikle virüsler, Covid-19, aşılar ve Covid-19 aşısına dair, ki özellikle farklı türlerinden bahsettin ve oraya tekrar bazı sorularda geleceğim, ama bunlara dair genel çok faydalı bilgiler vermiş olduk. Şimdi izninle yavaş yavaş bazı sorulara, genel sürekli herkesin sorduğu sorulara ve bazı efsanelere geçmek istiyorum. Ve öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Pandeminin başından beri bizlere şu söyleniyor. Bizim dikkat etmemiz, yani bu virüsü kapmamaya çalışmamız gerektiği. Ki bunu yapabilmek için de işte maske, mesafe, temizlik diye özellikle Türkiye'de bir slogan ortaya çıkmış oldu. Bu noktada bizi virüsten koruyacak, yani aşılara bile gelmeden önce bizim virüsten kendimizi koruyabileceğimiz en iyi yöntem ya da yöntemler nelerdir? Özellikle bu maskenin koruyuculuğu
meselesi de devreye giriyor burada. Ne kadar işlevsel ve ne kadar önemli? Yani maskeler bizi nasıl koruyor ya da koruyor mu? Çünkü buna dair de şüpheleri olan insanlar olabiliyor. Evet, bu sorunun cevabını verebilmek için biraz yayılım hakkında konuşmam gerekiyor. Çünkü yayılım mekanizmasını anlarsak aslında sorunun cevaplarını doğal olarak da bulabiliriz. Şimdi virüs nasıl yayılıyor? Madem virüs daha çok üst ve alt solunum yollarındaki bulunan hücrelere yerleşiyor, madem orayı tercih ediyor, o zaman solunum aracıyla, solunum yoluyla bulaşan bir hastalık oluyor. Eğer daha çok kan dolaşımında bulaşan bir hastalık ise o zaman kan yoluyla bulaşan hastalık olur. Şimdi biz konuştuğumuz zaman ister istemez mikroskopik damlacık oluşturuyoruz. Hani benim bir yeğenim var, bazen adı Alex. Bazen çok heyecanlandığı zaman böyle bir şey böyle heyecanlandığı zaman böyle o kadar heyecanlanlatıyor ki bazen böyle yüzüme bir damlacık geliyor öyle küçük küçük. Ya ben dürüst olayım, şu an kayıt yaparken bile kendi bazen ağzımdan çıkan o şeyleri görebiliyorum da çok sert bir ışık geldiği için üzerime. Evet, aslında o komik bir örnek ama hepimiz onu yapıyoruz aslında. Mikroskopik düzeyde konuştuğumuz zaman hepimiz damlacık oluşturuyoruz. Şimdi eğer akciğer dokumuz virüsle kontamine ise o zaman bu damlacıklar da o virüslerle kontaminedir. O yüzden konuştuğumuz zaman, öksürdüğümüz zaman daha şiddetli bir şekilde, çünkü öksürdüğümüz zaman akciğerin derinliklerindeki havayı öksürtüyoruz aslında. Hapşırdığımız zaman aynı şekilde, çünkü gene belki hapşırık daha çok burundan ağızdan olabilir, oradaki havadan olabilir ama Covid sonuçta üst solunum yolunu da etkiliyor. Oraya da yerleşiyor, orayı da kontamine ediyor, orayı da etkiliyor. Yani kısacası bu damlacıklar, diyelim ki öksürdün. O damlacık 2 metre uçabiliyor, 2-3 metre uçabiliyor. Veya hapşurdun. Konuştuğun zaman bir 60 santim mesafede o damlacıklar gidiyor. Şimdi bu damlacıklar genellikle biraz bir havada kalıyorlar. Bir süre, bir müddet sonra yer çekimiyle aşağı iniyorlar. Bazı istisnai durumlarda, mesela hastanelerde bir solunum cihazı koyduğumuz zaman hastalara, bu sefer bu damlacıklar aerosolize olabiliyor. Yani artık su damlacığından değil de partikül oluyor. Bu partiküller artık uzun süre havada kalabiliyor. Öyle uzun süre havada kalabildiği zaman özel önlemler almak gerekiyor ama ona geçmeyeceğiz. Daha çok damlacıklar üzerinde konuşacağız. Madem konuştuğumuz zaman damlacık saçıyoruz, öksürdüğümüz zaman, hapşırdığımız zaman, o zaman bunu durdurmak için ne yapabiliriz? Bariyer. Değil mi? Bir bariyer koyduğumuz zaman bu damlacıklar bariyerde takılı kalıyor. Bariyerin dışına gidemiyor. Bariyerin kenarlarından biraz sızabilir mi? Sızabilir ama yani büyük oranla damlacık yayılımını azaltıyorsun. Peki diyelim ki maskeni taktın. Ama buna rağmen bir şekilde ne diyelim tokalaştın arkadaşla. Arkadaş birkaç dakika önce öksürdü. Olur ya, bazı insanlar öksürmek için ve hapşırmak için maskesini indirir. Eline öksürür, hapşırır veya koluna öksürür, hapşırır. Sonra maskesini geri takar. Diyelim ki arkadaş öyle yapmış. Sen de el sıkıştın. Şimdi o damlacıklar arkadaşın elindeydi. Seninle el sıkıştığı zaman o damlacıklar senin eline geçti. Sen bir kere o parmağı gözüne soktun mu veya dişini kaşıdın mı veya burnunu kaşıdın mı, bitti. Olay orada bitti. O artık virüs sana da geçti. Eğer maske yetersizse, eğer bir şekilde o damlacık sana eline gelebiliyorsa, o zaman ne yapabiliriz? Madem damlacıklar elimizde, ellerimizi yıkayabiliriz. Değil mi? Veya dokunduklarımıza dikkat edebiliriz. Veya diyelim ki yemek yiyeceksin veya gözünü kaşıyacaksın. Belki bir kolonya alsam veya bir elimi yıkasam önceden, eğer çok kaşınıyorsa gözüm, o şekilde gözümü kaşıyayım. Veya eldiven giyebilirsin. Ama tabii iş orada bitmiyor. Eldiven giyip eldivenin üzerine damlacık gelirse o zaman eldivenin bir işlevi yok zaten. O damlacıklar gene sana geçecek. Aslında eldivenleri kullanabilirsin ama sonra çıkartmak lazım. O eldivenleri temiz bir şekilde, eldivenlere dokunmadan, dış yüzeyine dokunmadan. Yoksa ben eldiven giydim, her şeyi elleyebilirim, o da olmuyor. Sonuçta damlacıklar gene eldiven yüzeyinin üzerine geçebiliyor. Sadece cildini koruyor o mantıkla. Peki diyelim ki hala daha fazla korunmak istiyorum. Maskeye rağmen el yıkama, bunlar da garanti değil. Ne yapabilirim? O zaman kendini karantinaya alabilirsin. Hiç artık bulaşma ihtimalini azaltmak için nasıl soğuk havada aman ben soğuğa çıkmayayım, evde kalayım mantığıyla, aynı şekilde karantinaya kalabilirsin. Ben çıkmayayım, bu bana bulaşmasın şeklinde. İlk başta zaten hükümetlerin ilk verdiği tepki, bilmediğimiz için nasıl bulaşıyor, ne kadar mesafeye kadar, damlacık mı değil mi? Bunları bilmediğimiz için el yıkama yeterli midir? O yüzden ilk başta ülkeler ve devletler karantina metodunu kullandı. Çünkü en garanti metottur. Eğer zaten damlacık yoksa ortada, bulaşma ihtimali yok. Yani özellikle o maskeyi çıkartıp öksürmek, hapşırmak meselesi kadar komik. Ben de şunu çok aslında görüyorum. Mesela toplu taşıma araçlarında burnunu kaşıyacaksa ya da işte ağzına yüzüne dokunacaksa maskeyi çıkartıp eliyle dokunup tekrar maskesini kapatan insanlar. Aslında maskenin bir koruyucu yönü de orada değil mi? Yani
Yani o ağzımıza işte o toplu taşımadaki bütün belki virüslü olabilecek o damlacıkları taşıyabilecek yerlere dokunduktan sonra burnumuza dokunmamızı engellemek bir bakıma da, ya da ağzımıza dokunmamızı engellemek. Tabii yani nasıl hani maske aslında daha çok yayılma engellemek için ama bir nevi bir dereceye kadar seni de koruyabilir. Çünkü sonuçta bariyer iki yönlüdür. Hani içten dışa bir bariyer olsa dahi hani dıştan içe de bir bariyer işlevi görebilir ama tabii eğer biz o bariyeri kaldırıp da hani her yeri elleyip de sonra ağzımızı ellersek, gözümüzü ellersek o zaman zaten bariyeri çıkarıyoruz ki o zaman bir etkisi olmuyor. Ama öyle yani maskenin etkili olabilmesi için burnumuzu kapatması gerekiyor, ağzımızı kapatması gerekiyor. Çünkü damlacıklar nereden çıkıyor? Burundan, ağızdan. Eğer orayı kapatmazsak hani olur ya bazı insanlar şöyle takar veya şöyle takar maskeyi. O zaman artık takmasan daha iyi yani. Bir işlev görmüyor o zaman. Yani burada bence maskeler konusunda ya da maske, mesafe, temizlik konusunda yeterli bir açıklama sunduk diye düşünüyorum. Bir de aşılar konusunda aslında çok sorulan bir soru var. Biliyoruz ki bazı geleneksel aşılarda aşıyı olduğumuz zaman artık o hastalıktan korunmuş oluyoruz. O hastalık belki bize bulaşmamış mı oluyor ya da bağışıklık sistemimiz mi daha iyi yanıt veriyor? O konuda ben tabii ki de uzman olmadığım için tam cevabı bilmiyorum ama özellikle COVID aşıları noktasında neden bu aşıları olmamıza rağmen hala bu virüsü kapma riskimiz var ve eğer hala kapabiliyorsak yani neden olmalıyız? Bu aşıların olayı ne? Ve özellikle devamında da şu soru soruluyor. Bulaşı engelleyebilecek aşı çalışmaları var mı? Ya da böyle bir şey mümkün mü? Özellikle COVID-19 özelinde. Güzel soru. Anladığım kadarıyla 3 soru var burada. Aşı niye %100 korumuyor? Eğer %100 korumuyorsa niye aşı oluyoruz o zaman? Ve üçüncü soru hatırlayamadım. Üçüncü soru neydi? Üçüncü soruda bulaşı engelleyebilecek aşı çalışmaları söz konusu mu? Ya da böyle bir aşının çıkması mümkün mü ileride? Evet. O zaman birinci soruyla başlayalım. Birinci soru, aşı niye %100 korumuyor? Şimdi eğer mikrobun türü aynıysa ve değişmeyen bir mikrop ise o zaman eğer onun parmak izi var ise ve o parmak izi sisteme yükleyebiliyorsak %100 koruması lazım ve koruyor. Mesela hepatit aşılarında öyle. Fakat bazı virüsler var ki, bazı mikroplar var ki sürekli mutasyona uğruyorlar. Küçük azar mutasyona uğruyorlar. Ve aslında biz Covid'den bahsederken belli ana varyantlar var. Mesela ilk Covid çıktığında alfa varyantı, sonra delta, şu anda omikron çıkmaya başladı. Aslında binlerce varyantı var bunların. Hani milim farklılıkları var. Aşılar genellikle daha çok dominant varyantları için koruma sağlar. Tüm varyantların takibi yapmak çok zor. O yüzden %100 koruma ihtimali mümkün değil. İstesek bile. Yani %100 koruma ihtimali için tüm aşıların tüm Covid'lerin tüm varyantlarını bileceğiz. Onun genetik sekansını tespitleyeceğiz. Ondan sonra onun parmak izlerini sisteme yükleyeceğiz ama imkansız bir şey yani bunu biz bilmiyoruz ki. Mesela hepatit virüsü. Hepatit A, B, C. Bunların varyantı yok. Bunlar sabittir. Bu yüzden o aşıları bir kere olduğumuzda artık tamamen %100 korunmuş oluyoruz öyle mi? Mesela grip aşısı o yüzden %100 korumuyor. Aynı mantıkla. Grip aşısının koruma yüzdesi oranı %60 iyi bir senede. %60. 70 çünkü gripin bir sürü varyantı var ve genellikle grip aşıları işte ana 3 veya ana 8 varyantı kavrayacak şekilde, onları kapsayacak şekilde onlara amaçlı korur. O yüzden yani bir %100 koruyucu aşının olması mümkün değil. Özellikle bu tarz koronavirüslerde, bu Covid-19'da özellikle mümkün değil, imkansız. Ne yapabiliriz? Hani %100'e yakınlaşmaya çalışabiliriz. Ama hani bir şeyin bir koruyucu etkisi olursa zaten kullanmak istersin. Bir virüsü kapma ihtimalini 1/3 indirirse zaten kullanmak istemez misin? Halbuki bu aşılar aslında %90-95 civarında koruyuculuk yaratıyor. Yani o açıdan çok etkili. Bu biraz hani ikinci soruya geçiş yapıyor. Hani peki madem %100 koruyamıyor o zaman neden aşı olmamız gerekiyor? Aslında bu soru bana biraz komik geliyor. Çünkü ben bunu bir örnekle, bir benzetmeyle cevap vereyim. Şimdi farz edelim havalar şu an çok soğuk. Ben mesela şimdi dışarı çıktım, çok soğuktu bugün. Soğuk olunca ne yaparsın Nurettin? Yani ne yaparsın çıkmadan? Ne giyinirsin üzerine? Kalın şeyler giymeye çalışırım. Değil mi? Bir ceket, bir mont, değil mi? Bir şapka filan, eldiven. Değil mi? Peki niye kalın şey giyinirsin soğuğa çıktığında? O soğuktan korunmaya çalışmak için. Değil mi? Hani soğuğa çok fazla maruz kalırsan ne olacak? Hastalanacaksın değil mi? Bir üst solunum yolu hastalığı, bir grip, soğuk algınlığı, belki bir zatüre geçirirsin en kötü ihtimalde. Peki sana bir soru sorayım. Bu ceketler, bu kalın giysiler seni %100 koruyor mu? Hani gene bu hastalıklara yakalanma ihtimali var mı? Kesinlikle çok doğru bir soru. Özellikle benim için, ben kışı bu yüzden de aslında sevmeyen birisiyim. Ne kadar giysem de hala üşüyebiliyorum. Hala yine de hasta olup eve dönebiliyorum. O zaman
O sorunun mantığıyla biz kara çıplak gitmemiz gerekiyor. Madem zaten korumayacak, o zaman hiçbir şey giymeyelim. Çıplak çıplak ortalıkta dolaşalım. Zaten korumayacak. Yani çok mantıksız bir soru bana. Eğer bir koruyuculuk varsa şey de olur. Mesela hani haberlerde duyarsınız, işte şu diyet, şu besin işte kanser riskini %30 düşürüyor. O zaman herkes böyle koşar böyle. Hemen şu işte yiyecekten, şu sebzeden yiyelim ki hani kanser riskimiz %30 düşsün. Biz diyoruz ki bu aşıyla biz %95 düşürüyoruz bu riski. O zaman niye kullanmayasın? Yani soru bana biraz mantıksız geliyor. O mantıkla çalışmak istiyorsak, yaşamak istiyorsak o zaman karda da çıplak çıkmamız gerekiyor. Burada emniyet kemeri örneği de mesela kullanılıyor bunun için, değil mi? Yani o da çok koruyucu bir şey kazalarda ama ona rağmen eğer yani çok büyük bir kazaysa, artık araba yani iç içe geçtiyse, tabii ki de orada emniyet kemeri takılmış dahi olsa artık ölüm riski ortadan kalkmamış olacak gibi. Benim aklıma da emniyet kemeri örneği geldi de Türkiye'de çok fazla emniyet kemeri kullanmadığı için ama insanlar soğuktan çok korktuğu için soğuk üzerinde bir örnek vermek istedim. Doğru çok yerinde. Maalesef tabii. Şimdi 3. soru, bulaşıcılıkta ne demiştik? Damlacıklar değil mi? Eğer o damlacık sana geçerse o zaman o virüs bir hücreye zıplar, çoğalır, dediğimiz gibi hani limandan girer hücreye, çoğalır. O hücre patlak verir, 10.000 tane hücre daha çıkar. Onlar da çoğalır vesaire. Şimdi viral yük diye bir şey var. Eğer hastalığın çok ciddi değilse, akciğerine yerleşmemişse, eğer üst solunum yoluna sınırlıysa, sen öksürdüğün zaman oradaki damlacıklarda viral yük, yani viral kopya sayısı az. Eğer viral yük veya viral kopya sayısı az ise o zaman bulaştırdığın zaman başkasına, o başka kişinin hastalığın ortaya çıkması için o virüsün daha fazla zamana ihtiyacı var ki daha fazla çoğalsın. Ama eğer o virüsün daha fazla vakti varsa bizim vücudumuza daha fazla zaman tanımış oluyoruz ki etkin bir savunma yanıtı versin. Dolayısıyla eğer bulaşıcı, yani bulaştırdığın zaman gelen viral yük az ise hafif hastalık geçirme ihtimalin daha yüksek. Eğer gelen viral yük çok yüksek ise, diyelim ki yoğun bakımda COVID zatürresi olan bir hasta, o kadar artık akciğerleri dolmuş, viral yükü çok yüksek, çok kritik durumda. Eğer ben oraya maskesiz, korumasız girersem, yanına geçersem, o bana bir nefes alırsa veya bir öksürürse bana geçecek olan viral yük çok yüksek olduğundan çok çabuk çoğalır, çok çabuk hastalık gelişir. Ciddi hastalık gelişme ihtimali çok daha yüksek olur çünkü vücudun yanıt verme zamanı azalır. Madem ki bu aşılar bizi %90 yani %5 koruyamıyor diyelim, %95 koruyor çünkü. Madem ki bir hastalık geçirebiliyoruz, hani o ihtimal olsa bile hastalık geçirdiğimiz zaman daha hafif geçiririz. Çok hafif, o kadar hafif geçiririz ki farkına bile varmayız. Diyelim ki havalimanında parmak iziyle hemen yakalamadılar zanlıyı. Belki şehrin içine geçti, orada yakaladılar. Ama ona rağmen hala bir suç işlemedi. Hala çok bir aktif enfeksiyon oluşturamadı. Yani hem senin için yaşayacağın COVID enfeksiyon hastalığı, klinik durum daha hafif olur. Hem sen öksürdüğün zaman, konuştuğun zaman o damlacıklardaki viral yük az olduğundan bulaştırdığın zaman bulaşan kişi çok ağır hastalığı, yani onun ağır hastalık geçirme ihtimali de düşer. Yani daha yüksek ihtimal onun hafif hastalık geçirmesi. Yani bir örnek vereyim mesela. Bir tane geçen 90 yaşında bir hasta geldi. O da aşılıydı. Hasta oldu. Ama 2 litre oksijenle, yani çok az bir miktar oksijenle 2-3 günde taburcu oldu. Eğer aşı olmasaydı o 90 yaşındaki teyze kesin ölürdü. Çünkü komorbiditeleri vardı, yani akciğer hastalığı da vardı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, şekeri de vardı, böbrek hastalığı vardı. Ya o kesin ölürdü eğer aşı olmasaydı. Ama aşı olduğundan yakalanmasına rağmen çok hafif bir şekilde geçirdi. Yani bir yan odadaki 40 yaşındaki ölüm tehlikesinde olan gibi değil, aşı olmayan gayet hafif bir şekilde az bir oksijenle 2-3 gün kalıp sonra taburcu oldu. Yani o açıdan da aslında aşı çok faydalı. Hani %100 engellemese bile yakalandığın zaman çok faydalı bir şekilde o hastalığı geçirmeni sağlıyor. Yani burada doğru anlayıp anlamadığımı da hem test etmek istiyorum hem de biraz özet olsun istiyorum. Bu virüs sürekli mutasyona uğradığı için farklı varyantlar ortaya çıkartıyor ve bu yüzden tek bir aşıyla bu virüsün önünü kesmek şu anlık mümkün durmuyor dedik. Ayrıca özellikle bulaşı önleyebilme noktasında aslında bir nevi engelliyor demiş olduğun söylediğinle. Yani belki o şekilde bir aşı değil, yani bulaşı önlemek için değil de bizim daha çok bu virüsü vücudun tanıyıp ona göre karşılık vermesi için olan bir aşı olmasına rağmen aynı şekilde bunu vücudumuz ne kadar hızlı yaparsa sonrasında bulaştırdığımız kişileri de bir şekilde aslında korumuş oluyoruz, hem kendimizi koruduğumuz gibi. Ve bu noktada bulaşı belki önleyen bir aşı olmamasına rağmen böyle bir işlevi de var. Doğru mu anladım ben genel olarak? Şimdi tabii bulaşı önlüyor. Bulaşı önlüyor çünkü eğer hastalanmazsan bulaşma ihtimalin yok zaten.
Yani bulaştırma ihtimalini. Eğer Covid'e yakalanmazsan zaten bulaştıramazsın ki. Bir kere zaten %95 kişi korunduğu için %90-95 kişi omikron varyantında %85'lere yakın ama o %85 nüfus, %90 nüfus zaten bulaştırmıyor. Ama o geri kalan %5 bulaştırdığında da hafif bir şekilde bulaştırıyor. Eğer bulaştırıyorsa. Çünkü zaten viral yük azaldığı için o damlacıklarda bulaşan kişinin ağır hastalık geçirme ihtimali çok düşük. Çok anlamlı bir şekilde düşüyor. Yani gerçekten bu bilgi benim için de çok faydalı olmuş oldu. Çünkü özellikle insanlar sorduklarında da ben bu yönünü tam açıklayamıyordum. Ama artık bunun cevabını da almış oldum. Harika. Ve bir başka soru, aşılardan korkmalı mıyız? Ve bunun aslında devamında belki bunu detaylandıracak sorularda şunlar olabiliyor. Bu aşılar çok hızlı bir sürede bulundu. Aslında belki en başında o aşı çeşitlerinden ve aşıların geçmişinden bahsederken biraz giriş yapmış oldun sen de ve bu SARS virüsü ve bunda aslında aşı çalışmalarının başladığını söylemekle. Ama bu aşılar nasıl bu kadar çabuk bulunabildi? Bu aşılara güvenebilir miyiz? Ve bu aşılardan korkmalı mıyız? Evet, bu aşılar nasıl bu kadar çabuk oluştu? Aslında burada bence kökünde, temelinde biraz bir mantıksal bir düşünce hatası var. Çünkü aşılar bir kere dediğim gibi yeni bir teknoloji değil, 200 senedir var olan bir şey. Tamam, bu hani bu tarz mRNA, özellikle Pfizer, Moderna, BioNTech aşıları mRNA teknolojisi üzerinde yapılan. Dediğim gibi bu teknoloji de 2010'lardan beri gelişen bir şey. Yani bu son 2 senede gelişen bir şey değil. O kadar da yeni değil aslında. Peki nasıl çabuk gelişti? Evet, çabuk gelişti. Bunu da anlatayım. Gene bir örnek, bir benzetme kullanayım burada. Farz edelim ki bir müteahhit sıfırdan bir apartman inşa edecek, bir bina inşa edecek. Sıfırdan ne yapması gerekiyor? Plan çizmesi gerekiyor, değil mi? Ondan sonra o planı çizdikten sonra o zaman malzeme satın alması gerekiyor. Malzemeyi satın aldıktan sonra ondan sonra malzemenin hesaplarını yapıyor. Bunları yapmadan önce ilk önce bir para bulması lazım bir kere. Parayı buluyor, ondan sonra planlarını yapıyor. Ondan sonra malzemesini satın alıyor. Şimdi bu sefer ne yapacak? Çalışan, amele bulması lazım. Çalıştıracak kişi bulduğu zaman inşaat süreci başlanması gerekiyor. Şimdi inşaat süreci başlandığı zaman o da ayrı bir süre. Çok fazla çalışan almak istemiyorsun çünkü eğer fazla kişiye para verirsen bu sefer sen çok fazla kâr etmezsin. Yavaş yavaş inşa edersin o yüzden. Çünkü çok fazla çalışanın yok. Bu şekilde işlersin. Şimdi farz edelim ki hükümet sana geliyor. Diyor ki müteahhit, al para burada, al plan burada, çizelge burada, al sana çalışan veriyorum, al üzerine bir de 5 tane firma sana yardım edecek. Eğer bu şekilde yaklaşırsa o müteahhit o binayı çok daha hızlı inşa etmez mi? Eder. O yüzden biraz çalışmalar böyle gitti. Hükümet önceden çok büyük bir kapital, bir para sağladı firmalara. Çünkü firmalar şimdi diyor ki ben şimdi bir yeni aşı geliştirmeye çalışsam ama olmazsa, çalışmazsa ben buradaki yatırımımı kaybederim. Hükümet ne veriyor o zaman? Garanti verdi. Hayır, yatırımını kaybetmeyeceksin, masrafları biz karşılayacağız dediler. Ondan sonra sadece bir şirketten talep istemediler, siz buna aşı bulun demediler. Dediler ki bir sürü şirket, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Çin, Rusya, Sputnik, yani bir sürü ülke aynı binayı inşa etmek için çaba göstermeye başladı. Aralarında bilgi paylaşımı da var bu arada. Ondan sonra üstelik zaten planın var. Yani önceden çizilmiş planlar var, değil mi? SARS ve MERS demiştik 2010'larda. Yani bu teknoloji o kadar yeni değil. Yani bir altyapı zaten vardı. Sonra bu faz 1-2-3 çalışmaları var. Faz 1-2-3 çalışmaları sekans yerine paralel şekilde çalıştırıldı. Yani faz 1'i tamamlayalım, sonra faz 2'ye geçelim, sonra faz 3'e geçelim şeklinde değil. Faz 1'i başlayalım. Ondan sonra faz 1'i başlattıktan sonra kısa zamanda faz 2'yi başlayalım. Ardından değil de faz 2 henüz çalışırken faz 3'ü de başlatalım. Yani paralel şekilde çalıştırıldığı zaman aşının gelişme ihtimali çok daha çabuk. Yani birçok sebeplerden aslında ve gayet mantıklı bir şekilde, mantıkla açıklayabileceğimiz bir şekilde aşılar çok çabuk gelişildi. Ve iyi ki bu şekilde yapıldı çünkü birçok kişi öldü. Gerçekten çok ciddi bir hastalık bu. O yüzden hükümetler bunun peşine çok arkasından gittiler çünkü savaş açmak durumunda kaldılar. Dediler ki bu çok tehlikeli bir şey. O zaman mümkün olduğu kadar hızlı geliştirelim aşıyı. Hem plan var, hem parayı verelim, hem birçok firmaya kontrat alalım, satış garantisi verelim, satın alma garantisi verelim. Öyle olunca tabii aşılar çabuk gelişti. Yani burada aslında o orantı örneği çok güzel oldu ki yine buna benzer aslında videolar görüyoruz bazen sosyal medyada ve baş aktör yine Çin. Mesela Çin'de bir köprü inşaatında o kadar çok fazla işçi çalışıyor ki bir günde tamamlanabiliyor. Bunun gibi hani bir işçi yaparsa kaç saatte bitirir, 100 işçi yaparsa kaç saatte bitirir gibi aslında bir denklem var ortada ve bundan dolayı birazcık hızlı ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz dedik ve bu yüzden de zaten aslında otomatikman şu sorunun cevabını da vermiş oluyoruz. Bundan dolayı korkmaya gerek yok. Daha farklı sorulara şimdi geleceğim ama özellikle bu açıdan baktığımızda bu hızlı gelişim bizim için bir korku sebebi
olmamalı. Ve şimdi bir başka soruya geçmek istiyorum. Aslında en başında bunu açıklamış olmuştun. Burada belki sadece bir tercih meselesi noktasında bir soru yöneltmiş olmak istiyorum. Çünkü bu geleneksel o inaktif aşılar ve şimdi yeni bir teknoloji olan mRNA aşılarından bahsettik ve içeriğini de açıklamış olduk en başında. Bunlardan hangisini tercih etmek doğru olur? Yani ben kişisel olarak aslında şu ana kadar duyduklarımdan, ki ben en başında da bu kadar detaylı bilgiye sahip olmamama rağmen mRNA'yı tercih etmiştim. Koruyuculuğu yüksek olduğu için. Ama yine de bir doktordan, uzmanından duymak da isterim. Tabii ki de bu diğer aşıları kötülemek için değil. Onu da belki şimdiden belirtip altını çizmek faydalı olur. Ama özellikle koruyuculuk anlamında ve içerdiği şeyler noktasında hangi aşıyı şu an özellikle COVID-19'a karşı tercih etmek daha iyi olur? Aslında aşı olun yeter. Onunla başlayayım. Çok önemli değil. Hani şu tercihimin olmadığından ben aşı olmayacağım argümanı olmasın diye aşı olun yeter diyorum gerçekten. Hani Çin aşısının koruyuculuğu da çok düşük ama tek seçenek oysa onu da olun demek istiyorum. Şimdi Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıların koruyuculuğu daha yüksek. Moderna Türkiye'de yok sanırsam. Pfizer-BioNTech var. Yani bizim için anlamlı olan Pfizer-BioNTech'in koruyuculuğu şu anda bayağı yüksek. Alfa ve delta varyantlarına göre, yani o 2 dozu yaptıktan sonra, 2 hafta geçtikten sonra ikinci dozdan koruyuculuk %90 civarında aşağı yukarı, hani değişebiliyor, %94, %86 civarında olabiliyor. Omikron varyantı biraz daha değişik olduğundan koruyuculuğu biraz daha düşük olabiliyor. Hani %80 84 gibi, tam rakamlar şu anda aklıma gelmiyor ama gene çok yüksek bir koruyuculuk sonuçta. Neticede Çin aşısı gene koruyuculuğu %60'larda alfa varyantı için, omikron için bilmiyoruz bile. Burada aşı olmak istesem kendi tercihim ne olurdu? Burada Türkiye'de Pfizer-BioNTech olurdum. Ben Amerika'da Moderna aşısı oldum. Moderna ve BioNTech arasında çok bir fark yok. Ve BioNTech'in avantajı, tabii tekrardan aşı olmamız gerekiyor ama bu mRNA aşıları normalde 2 dozdan sonra 6-8 ay sonra veya 6-9 ay sonra bir booster, yani bir ek bir aşı olmamız gerekiyor hafızayı tekrar hatırlatmak için. Ama 6-9 aydan sonra gene şeye baktığımız zaman, antikor, yani vücuttaki antikor yüküne baktığımız zaman, ki ondan biraz bahsedeceğim, gene antikor mevcut. Yani bu hani demiştim ya, parmak izi verdiğimiz zaman özel ajanlar gidiyor bu sefer, hani sokaktaki polis değil. Bu özel ajanlar aslında antikor. Vücudumuzda ne kadar çok antikor varsa, ne kadar özel ajanımız varsa o zanlıyı, suçluyu yakalama ihtimalimiz çok daha yüksek. O yüzden 6-9 ay arasında da Pfizer'ın antikor sayısı kan dolaşımında gayet iyi. Düşüşte ama gene gayet iyi. Ama gene bir 3. aşının faydası olabiliyor orada. Yakın bir zamanda aslında benim de 3. aşı olabileceğim söylendi. Ben de en yakın zamanda gidip o 3. aşımı da vurunacağım. Yani özellikle bu aşı farkları noktasında, yani hangisini tercih etmeliyiz vesaire, bunun üzerine bir şeyler söylemiş olduk. Ama özellikle doğru anladıysam varyantlara karşı da, özellikle mRNA'da bunun geliştirilebilmesi, o varyantın sadece ne olduğunu anlayıp üzerine belki ekler yapılıp aşının daha da iyi bir konuma getirilmesi mümkün demiştik. Şu soruyu sormak istiyorum özellikle. Bu aşıların içeriğinde şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir değişiklik yok. Yani aynı en başında COVID-19'a karşı varyantlardan önce üretilen aşılar kullanılıyor. İleride bu aşıların bu varyantlara karşı ekstra bir koruma sağlaması için o mRNA teknolojisi aracılığıyla bir içerik değişimi söz konusu olur mu? Mesela yeni boosterlarda belki bunlar kullanılabilir mi? Tabii olabilir. Hatta hani illa Moderna aşısı olduğun için booster'da Moderna olmana gerek yok. Buna yönelik çalışmalar var. Aslında aşıları karıştırmanın biraz daha koruyucu etkisi, en azından antikor yanıtının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu hani ajanların sayısının daha yükseldiğini gösteriyor. Aşı karıştırmada çok bir sakınca yok. Hatta faydası bile olabilir. Şimdi dediğin gibi mRNA aşıları modüler olduğu için aslında varyantlara karşı yeni aşı geliştirmek çok kolay. Çünkü o aşıdaki genetik kodu dediğin gibi biraz değiştiriyorsun. Omikron'un parmak izine göre değiştirdiğin zaman, ayrını değiştirdiğin zaman tekrar yeni bir aşı geliştirmiş oluyorsun ve o aşıyı da verebiliyorsun. Aslında yeni derken aynı aşı ama biraz modüler olduğu için. O yüzden bu sefer 2 sene değil de omikron varyantına karşı aşı belki 2-3 ayda gelişir. Çünkü zaten bunun temeli var. Diğer aşı türünde bu sanki en baştan yeni bir keşif yapıyormuş gibi olmak oluyor. Çünkü tekrar tanımak gerekiyor, tekrar hapsetmek, tekrar anlamak ve aynı şeyi vermek, değil mi? Tabii, çünkü omikronu bulacaksın, o virüsü alacaksın, virüsü parçalayacaksın, o virüsün kolunu alacaksın, ondan sonra o virüs parçacıklarını üreteceksin. Onu üretmen gerekiyor. Halbuki mRNA'da kendi vücudun zaten o parmak izlerini üretiyor. Yani çok zahmetli bir iş. Çok pahalı ve çok zaman gerektiren. Yani çok pahalı ve çok zaman gerektiren derken mRNA aşılarına göre çok zahmetli bir iş.
Evet, burada belki bir hani bazı yatırım ekonomi videolarında şu söylenir ya, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biz de kesinlikle herhangi bir işte Pfizer, BioNTech, işte Moderna gibi aşılarla ya da bu şirketlerle herhangi bir bağımız yok ya da onları sanki sponsorlarıymışız gibi söylemiyoruz bunları. Aşı olmak en başında zaten bizim tek tavsiye ettiğimiz şey belki de. Ama özellikle mRNA aşılarının burada avantajından bahsediyoruz. Öyle de belki bir espriyle karışık bir şey söylemiş olayım. Ve söylemek istediğim bir şey vardı özellikle bu antikor ve aşı sayıları hakkında. İstersen onları söyleyebilirsin. Evet. Şimdi mesela bu booster aşıları, bu ek aşılar niye lazım? Bazen bu da bana soruluyor. Tekrar bu özel ajan, polis ve zanlı örneğini kullanarak farz edelim ki zanlı gelmedi, ülkeden gitti veya hiç hastalanmadın bir kere. Parmak izi database'de zanlı gelmiyor. Bir sene geçti aradan. Artık hükümet diyor ki, yani oradaki istihbarat kurumu diyor ki eğer zaten ortalıkta yoksa ajanları artık başka işlere yönlendirmemiz gerekiyor. Yoksa kaynaklarımızı burada harcıyoruz. Aslında vücut akıllı bir yaratık, bir varlık. Diyor ki ben şimdi kaynaklarımı bu virüsü tespit etmek için kullanıyorum. Madem kan dolaşımında bu virüsü bulmuyorum, ben artık bu ajanları başka işler için kullanacağım. Kaynaklarımı başka yerde kullanmam gerekiyor. O yüzden mesela hastalandığımız zaman aşı olamıyoruz. Çünkü kaynaklar şu anda kullanımda. Başka bir hastalıkla savaşıyorlar. Sen aşı verirsen zaten ajanlar başka iş yapıyor. O aşıya tepki vermezler. O yüzden mesela aşı olurken hasta olmaman gerekiyor veya ateşin olmaması gerekiyor. Çünkü kaynakların halihazırda olması gerekiyor. Şimdi biz ne diyoruz aslında? Madem vücut sadece kandaki bilgini biliyor. Vücudundaki bilgini biliyor. Ama biz vücudumuzun dışındaki bilgiyi biliyoruz zaten. Dünyada ne oluyor? Pandemi devam ediyor mu? Pandemi hala devam ediyor. O zaman ben bir vücuduma bir hatırlatma göndereyim. Hey vücut, 9 ay geçti aradan. Sen belki hani bu zanlıyı görmedin. Sen ajanları başka, yani kaynaklarını başka daha gerekli şeyler için kullanıyorsun ama bu pandemi hala devam ediyor. O yüzden ben sana bir hatırlatma göndereceğim ki hani ajanları tekrar getir ki hani koruma olsun. O yüzden booster shot lazım. Çünkü aslında vücut çok etkili olduğu için, çok akıllı olduğu için biz biraz daha akıllı olmamız gerekiyor. Demeliyiz ki vücuda hayır sen kaynakları oraya kullanma. Hala kaynaklar bize lazım. Dememiz için booster shotlar lazım. Aslında Türkiye'de de zaten bunun için kullanılan terim hatırlatma dozu ve yani örnek de yerinde olmuş oldu. Bunun neden hatırlatma dozu olarak isimlendirildiğini de bu şekilde anlamış oluyoruz bence. Özellikle aşıların yan etkileri üzerine bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu çok sık rastladığım bir soru. Gördüğüm özellikle bu komplo teorisi dediğimiz teorilere de alet olmuş bir konu. İlk sorum şu olsun. Aşıların yan etkileri var mıdır? Ve ikinci sorumda özellikle gençlerde pıhtı oluşması ya da kalp krizini tetiklemesi gibi bir durum söz konusu mu aşılardan dolayı? Evet, yani herhangi bir şey aldığımız zaman vücudumuza o bir yan etki oluşturur değil mi? Yemek yediğimiz zaman kilo alırız. Değil mi? Eğer çok yağlı yersek bu sefer kalbimizin koroner arter hastalığı geliştirmesi yan etkisi oluşur. Veya mesela çok fazla şeker yersek ne olur? Şeker hastalığı geliştiririz. Veya ne olur? İşte fazla yemek yersek bu sefer bulantımız olur, kusarız filan. Yani vücudumuza bir şey eklediğimiz zaman her zaman bir yan etki olacak. Bu sadece ilaçlara özel olan bir şey değil. Her şey için geçerlidir bu. Aşılarda da o zaman. Madem durum öyle, o zaman aşılar için de bu da geçerli. Çünkü vücudumuza yeni bir şey ekliyoruz. Genellikle yaşadığımız yan etkiler aslında vücudumuzun bağışıklık sisteminin aktifleştiğini gösteren etkiler. Şimdi sen aşı olduğun zaman ne dedik? Antikor oluşturuyoruz değil mi? Antikorun üretilmesi için vücudun bir harekete geçmesi lazım. Harekete geçerken metabolizma artıyor, vücut ısısı artıyor, hafif bir halsizlik hissediyoruz, hafif bir ateşimiz olabilir. Aslında bu ne gösteriyor? Vücut olumlu yanıtı veriyor. Niye? Çünkü antikor oluşturuyor. Aslında hastalanmıyoruz ama en sık yan etkiler aslında aşının çalıştığını gösteren yan etkilerdir. Bazılarımızda hiç o semptomları yaşamayız. Gene çalışır aşı ama mesela ben aşı olduğumda ertesi gün hafif bir böyle bir halsizlik, hafif bir ateşim oldu. O zaman rahatladım. Çünkü dedim ki aşı o zaman çalıştı bende. Hani o %95 kitlesine girdim. %5'te değilim. Garantisi var bende çünkü o tepkiyi yaşadım. Hani bağışıklık sistemin tepkisini. Beni aslında rahatlattı, endişelendirmedi. Çünkü aşı çalıştı demek. Şimdi araya girmek istiyorum çünkü bu cümle de beni birazcık rahatsız etti diyebilirim. Çünkü ben ikisinde de herhangi bir yan etki, semptom yaşamadım. Yani ilkinde sadece bir kol ağrısı, ikincisinde hiçbir şey hissetmedim. Endişelenmeli miyim peki? Yani çok bilmek istiyorsan, çok cevabını almak istiyorsan ne dedik? Antikor oluşturuyor değil mi vücut? O zaman herhangi bir hastaneye gidip COVID-19 antikor testini yaparsın. Gayet de ucuzdur. Oradan bakarlar antikor var mı yok mu? Varsa zaten aşıyı
işe yaradı. Aynı mantıkla Covid geçiren tüm hastalarda da antikor vardır bir müddet, hani bir 4-6 ay boyunca. O şekilde de hani çok emin olmak istiyorsan o şekilde de sorunun yanıtını alabilirsin. Bir de ek, aslında buna belki ek olabilecek bir soru da geldi aklıma. Bu da yakın bir zamanda rastladığım bir soru. Aşı olan kişilerde ya da aşı dağıtımında halkı aşılarken bazı insanlara plasebo, yani o aslında aşı olmayan ama hani o psikolojik etkiyi test etmek için yapılan aşılardan vurulduğu da söylenmişti. Böyle bir durum hiç kulağına geldi mi ya da böyle bir durum söz konusu olabilir mi özellikle halk özelinde? Yok, plasebo sadece bilimsel çalışmalarda kullanılır. Başka ortamlarda kullanılmaz. Halka böyle plasebo verilmez. Sadece bilimsel çalışmalarda bir ilaç ürettiğin zaman, bir diş macunu bile ürettiğin zaman, ya ben bu diş macunu üretiyorum da bunun bir etkisi var mı? Çalışıyor mu? Hani faydası var mı gerçekten? Yok mu? Nereden anlayacağım? Nereden öğreneceğim? Veya yeni bir antibiyotik geliştiriyorum. Bunun bir faydası var mı? Veya astım için yeni bir tane respiratör geliştiriyorum. Bunun bir faydası var mı? Ne yapıyorsun o zaman? Diyelim ki 100 hastaya o ilacı veriyorsun. Diğer 100 hastaya şekerli su veriyorsun veya şeker hapı veriyorsun. Sonra bakıyorsun 200 hasta, aslında hepsi hasta. İlaç alan hastalarda, esas ilacı alan hastalarda bir iyileşme var mı? İlaç almayan hastalarda da bir iyileşme var mı? Çünkü mutlaka birçok hasta kendiliğinden zaten toparlayacak, ilaç alsa da almasa da. Ve plasebo alan hastalarda diyelim ki %30 bir iyileşme var ama bunlar muhtemelen kendiliğinden toparlanıyor. Sonra ilacı verdiğin hastalara bakıyorsun ki bunlar %60 iyileşti. O zaman 2 kat bir iyileşme var. Plasebo ve ilaç arasında anlamlı bir fark var. Eğer mesela plaseboda %30 iyileşme olur da hani ilaçta %31, %32 bir iyileşme olur mu? O zaman o rastgele şans. Çok anlamlı bir fark değil. Yani anlamlı bir farkın olması önemli. O yüzden plasebo sadece çalışma fazında. Aşılarda mesela gönüllü istendiği zaman zaten bu deneylere girdiğin zaman önceden açıklanıyor zaten. Buna dair formlar, belgeler imzalıyorsun. Diyorsun ki hani plasebo veya aşı olacağımın bilgisinde, onun bilgisiyle bu aşıdan olmak istiyorum. O şekilde zaten hastanın veya gönüllünün izniyle yapılan bir şeydir. Yoksa öyle toplumda öyle plasebo falan, hani şekerli bir aşı falan öyle bir şey yok. Evet, şimdi sorunun ikinci kısmına geçelim. Hani gençlerde işte kalp krizi, pıhtı, yan etkileri duyuluyor. İşte bunlar ne aslında? Bunun içini biraz açmak lazım. Bir kere kalp krizi olmuyor. Olan hadise miyokardit, yani kalp zarının iltihaplaşması, kalp krizi geçirmiyorlar ve pıhtı oluşumu. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var, çünkü bir gözlemi yorumluyoruz aslında. Şimdi bir şey gözlemlediğin zaman bu gözlem anlamlı mı değil mi? Bu gözlem sonuçla bağlantılı mı değil mi? Onu anlamamız gerekiyor. O yüzden bir gözlem yaptığımız zaman ardından bir sürü daha çalışma olur. Mesela farz edelim ki uzaylılar Türkiye'yi gözlemliyor ve belli bir temel bilgileri var. Diyorlar ki Türkiye'nin insanları Türk vatandaşı. Ondan sonra ben aslında Türk vatandaşı değilim, ben İspanyol vatandaşıyım. Teleskopla bakıyorlar, benim aracımı buluyorlar. Bu çocuk İspanyol vatandaşı, Türk vatandaşı değil. Gözlem ne? Arabada olan şahıs İspanyol vatandaşı. Yanlış sonuç ne? O zaman arabaya binen Türk vatandaşı anında İspanyol vatandaşı oluyor. Bu anlamlı bir sonuç mu, anlamsız bir sonuç mu? Anlamsız bir sonuç değil mi? Doğru değil çünkü. Benim arabaya binmem benim vatandaşlığımı değiştirmedi. Çünkü daha önceden de zaten ben İspanyol vatandaşıydım. O yüzden çalışmalarda gözlem yaptığımız zaman bunlar sadece gözlem. İlk önce bunun farkına varmamız gerekiyor. Sonuç değil veya anlamlı bir gözlem de değil. Anlamsız bir gözlem olabilir. Şimdi madem bunun şeyini serdik, biraz daha açıklayayım. Pıhtılarda mesela. Dediler ki işte Covid aşılarında pıhtı gelişebiliyor. Bir kere Covid hastalığında da pıhtı gelişebiliyor. Hatta Covid hastalığında da pıhtı geliştirme ihtimali çok yüksek. Özellikle hastalanan, hastanede yatan, yoğun bakımlık olanlar da daha da yüksek. Yani yatan hastalarda %10, %20, eğer buna karşı önceden koruma vermezsek %20 pıhtılaşma ihtimali var. Aşılarda da aslında plasebo ile kıyasladıkları zaman çok anlamlı bir fark bulmadılar pıhtılaşma oranında. Yani baktılar ki biz şekerli su aşıladığımız zaman insanlarda, onlarda da pıhtı ulaşabiliyor. Çünkü hani spontane pıhtı da oluşturabiliriz. İlla hani Covid olmamıza gerek yok ki pıhtı oluşturmak için. Baktılar ki biz şimdi birçok çalışmayı derlediler. Bir meta analiz yaptılar. Meta analiz aslında artık birçok çalışma bittiği zaman tüm çalışmaları topluyoruz. Hepsine bakıyoruz. Hepsinin sonuçlarına bakıyoruz ve ortak bir anlamlı sonuç çıkartmaya çalışıyoruz. Meta-analizde baktılar ki aslında bu plasebolarda ve aşılar arasında çok anlamlı bir fark görmüyoruz aslında bu pıhtılaşma olayında. Yani pıhtılaştığı gözlendi mi? Evet, gözlendi. Peki bu anlamlı bir gözlem mi? Bence anlamsız. En azından meta-analizlere göre anlamsız bir gözlem. Çünkü dediğim gibi plasebo ile kıyaslı çok anlamlı bir fark bulunamadı. Yani plasebo olmasa da pıhtı oluşacak. Ona geliyorum yani.
Miyokarditte bu gençlerde ama herkeste olabilecek bir şey. Evet, en meşhur aşı bu konuda AstraZeneca, İngiltere'deki aşı. Dediler ki her 1 milyon aşıda 5 vakada miyokardit oluşuyor. Peki miyokardit oluşuyorsa aşı olmayalım o zaman argümanı çıkar. Aslında bence tam tersi. Onu da açıklayacağım şimdi. Bir kere miyokardit oranı miktarı çok düşük. Yani 1 milyon vakada elle tutulur miktarda miyokardit oluyor. 1. 2. Bu miyokarditin derecesi önemli. Yani çok ağır bir miyokardit mi, çok hafif bir miyokardit mi? Onu orada tanımlamıyoruz aslında. Çok hafif de olabilir. 2. 3. Peki ardından soru sormamız gereken Covid'de miyokardit oluyor mu? Evet, oluyor. Peki Covid'de ne kadar çok miyokardit oluyor? 1 milyon hastada 450 miyokardit vakası oluyor. Yani 1 milyon Covid'li hasta olan ağır veya hafif hastalarda 450 miyokardit vakası oluşurken 1 milyon Covid aşılarda AstraZeneca ki o en kötü aşı bu konuda. Diğer aşılar da o kadar çok oluşmuyor. En kötü ihtimalde bile 1 milyonda sadece 5 vaka oluşuyor. Aslında biz bir yerde miyokarditi önlüyoruz. Eğer bağlantıyı kurabilirseniz. Ama sonra buna karşı ne diyebilirler? Ama tüm dünya aşılı değil ki. Mesela aşılı olmayanlar bu istatistiklerde, bu rakamlarda da aslında aşılı olmayanları da dahil etmeniz gerekiyor. Tamam, onu düşündüm. Dedim ki dünyada kaç tane Covid vakası var şu anda? Yaklaşık 300 milyon. Dünyanın nüfusu 8 milyara yakın. Bunun dünya yüzdesine yaydığımız zaman yaklaşık dünyanın nüfusun %5'i bizim bildiğimiz Covid oldu. Bu sadece kayıtta olan. Kayıt dışı eminim çok daha fazladır. Belki 2-3 kattır. Ama en iyi ihtimali alalım. Sadece dünyanın %5'i etkilendi diyelim. Peki o 1 milyonluk nüfusu tekrar alalım. 1 milyon nüfusu ele aldığımız zaman 1 milyonun %5'ine kadar 50 bin. Eğer 1 milyonun %5'i Covid olacaksa bu ne demek oluyor? 50 bin kişi Covid hastalığı geçirecek o 1 milyonluk havuzda. Eğer 50 bin Covid hastası oluyorsa o 50 binin yüzde kaçı miyokardit olacak? %0.01 gibi bir oranda veya 0.1 onun civarında. Hani onun matematiğini yaptım, onun hesabını çıkarttım. O 50 binden yaklaşık 10-15 kişi miyokardit olacak. Yani aşı yapsak da yapmasak da zaten her milyon kişide 10-15 vakada miyokardit oluyor. Aşı olsak da olmasak da. Eğer aslında tüm dünyayı aşılasak aslında dünyada olacak olan miyokardit vakalarını azaltacağız. 10-15'ten 5'e indireceğiz. Yani burada aşı olmayanları da dahil etsek. Halbuki zaten hasta olanları dahil etsek buraya 1 milyon hastaların 450'si miyokardit oluyor. Yani burada biraz karışık biliyorum ama gelmek istediğim cevap aslında koruyucu bir etkisi var. İstesek de istemesek de çünkü millet zaten miyokardit olacak. İstesek de istemesek de aşı olsak da olmasak da miyokardit olacağız zaten. Aşı olmazsak yani tüm dünya aşı olmazsa miyokardit oranı en iyi ihtimal 1 milyonda 10-15 olacak. Halbuki Covid yayılacak ve miyokardit oranı daha fazla. Hani o 450'ye yakın bir rakama çıkacak aslında. Ama şu anki durumda 10-15. Herkese aşı etsek bunu 5'e indireceğiz. O yüzden sorunun cevabı o kadar basit değil. Aslında aşılar miyokardite karşı bir şekilde yani farklı bir açıdan baktığım zaman miyokardite karşı koruyucu bir etkisi var. Hele gençlerdeki onlar miyokardit geliştirme açısından en yüksek risk kategorisinde. Hele onlara bir koruyucu etkisi olacak. Burada aslında şu soruyu da sormam gerekiyor tam bu noktada bence. Aşıların ölüm riski var mı? Yani yan etkilerinden bahsettik ve aşıların ölüme yol açtığına dair de birçok şehir efsanesi duyuyoruz. Yani özellikle işte bir yakınım aşı oldu, aşı olduktan 3 gün sonra öldü, bir yakınım aşı oldu, bir hafta sonra kaybettik gibi. Yani bu noktada bilimsel çalışmalar ne durumda ve buna dair neler söyleyebiliriz özellikle bilimsel anlamda? Evet, yani aşılar öldürüyor mu? Aşı direkt öldürmüyor. Çalışmalarda buna yönelik bir sonuç gözlemlenmedi bir kere. Hani sonucu bırak gözlemini bile görmedik aşıdan direkt ölen. O yüzden o konuda benim herhangi bir tereddütüm yok. Zaten dediğim gibi artık çalışmalar bayağı çalışma bitti. Artık konunun üzerinde metaanalize geçtik yani artık. Yeni çalışma yapmıyoruz. Zaten çalışmalar bitti. Bilgileri aldık. Artık bilgileri derleyip o konu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aşıdan direkt ölüm yok. Covid'den ölüm olur mu? Olur tabii ki. Ben şöyle mesela kendim uzman olmasam da gerçekten ben de aşıları savunduğum ve aşılara inandığım için aslında şu cevabı veriyorum. Bir tahmin yürütme benimki tabii ki. Uzman değilim bu konuda. Ama belki şöyle çünkü mesela semptom görülmemesi ya da virüs direkt etki etmediği vakitte belki bilinmeden virüs varken gidip aşı olunma durumu söz konusu olduysa bu da aslında ölümün en sonunda nedeni aşı değilken o bilinmemezlikten dolayı ve arada da aşı vurulduğu için aşıya atfedilen bir suç da olabilir mi gibi bir tahmin yürütebiliyorum bazen ama böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii o yüzden ben mesela dedim özellikle aşıdan direkt ölen yok.
Anlatabildim mi? Yani aralarında kesin bir bağlantı yok. Hani aşı olup da aynı zamanda arkadaşın belki kalp damarlarında, şah damarlarında çok ağır ciddi bir koroner arter hastalığı var. Adam zaten kalp krizi geçirecekti ama kalp krizi geçirmeden önce 5 dakika önce aşı oldu. Ondan sonra kalp krizi geçiriyor. Bu o zaman aşıdan mı kaynaklı? Yok, zaten adamda koroner arter hastalığı vardı. Zaten aşı olsaydı olmasa rastgele şans geldi yani aşının orada olması. Yani bunun gibi birçok durum olabilir. Hani bir hastanın kötü bir sonucun ortaya çıkması. Biz sadece gözlemleyebiliriz ve gözlemi rapor edebiliriz. Durumu bilgilendirebiliriz ama bir gözlem bir sonuç eşit değildir. Yani o hataya düşmememiz gerekiyor. O yüzden ben özellikle dedim ki aşı ile direkt bağlantılı ölüm yok. Yani ona dair herhangi bir kanıt yok şu anda. Çalışmalarda hiç, sıfır. Muhteşem. Yani böyle bir net bilgi verebilmek gerçekten çok önemli bu noktada. Bir yan etki daha geldi aklıma. Bu da özellikle yine gençleri aslında ilgilendiriyor. Aşılar kısır yapıyor mu? Yani bundan dolayı korkmalı mıyız? Aşı olduğumuz için ileride özellikle çocuk sahibi olma noktasında sıkıntı yaşayacak mıyız? Yani kısır olabilmek için üreme organlarımızın hücreleri etkilenmesi lazım değil mi? Aşının zaten üreme organlarıyla bir alakası yok. Tekrar bir düz mantık yürütsek. Aşılarda aslında biz ne veriyoruz? Biz parmak izi veriyoruz. Parmak izi bir şey yapabilir mi sana? Bir şey yapamaz ki. Bir parmak izi evine girip bir şeyler çalamaz. Bir parmak izi seni öldüremez. Dolayısıyla bir parmak izi de seni kısır yapamaz. Merak etmeyin, gerçekten yapmaz. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu hani konuşmuştuk ya, hani bir Covid virüsün hücreye girebilmesi için belli limanlar tercih ettiği, belli reseptörler tercih ediyor. Ve bu reseptörler çoğunlukla akciğerde ve üst solunum yolu hücrelerinde bulunuyor. Ben o konuyu merak ettim. Baktım bu reseptörler üreme organlarında da bulunuyor. Yani demek ki Covid'in üreme organlarına girme ihtimali var mı? Eğer o liman varsa o zaman girme ihtimali var. Tercih ediyor mu? Etmiyor. Tabii ki. Çünkü üst solunumu tercih ediyor ama ihtimal var. Yani teorik olarak Covid başka virüslerde olduğu gibi, mesela hepatit virüslerinde veya HPV, papilloma virüsü veya başka virüslerde olduğu gibi Covid'de eğer koşullar uygun ise üreme organları hücrelerine girip o liman aracılığıyla oraya bulaşabilir ve orada yeterince hasar oluşursa teorik olarak aslında o kısır yaratabilir. Aslında aşı için bir gerekçe daha. Yani Covid şimdi kısır yarattı mı, öyle ben bir çalışma görmedim ama teoride yapabilir aslında. Madem ki o reseptörler üreme organlarında mevcut, teoride yapabilir. Aslında teorik olarak aşı kısırlıktan korur aslında. Yani bu teorik ihtimale karşı bile aslında bir koruyuculuk sağlıyor aşılar. Tabii Covid teorik olarak yapabilir. Aşı hele yapmaz. Yani olsa bu teorik tehlikeye karşı bir koruma yapar. O teorik olgu, hadise gerçekten olur mu? Sanmıyorum gerçekten ama tıpta hiçbir şey %100 değil. Doğru. Evet. Şimdi o bomba soruya gelmek istiyorum. Bu belki de aşı bulunduktan sonraki en fazla sorulan soru. Aşılarda çip var mı? Yani aşı olduğumuz zaman vücudumuza herhangi bir çip enjekte edilme olasılığı var mı? Ya da böyle bir şey mümkün mü? Ve belki de bunun aracılığıyla genlerimizde bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Özellikle bu yeni teknolojiden bahsediyoruz. Başından beri mRNA teknolojisi. Bunun aracılığıyla böyle bir çip takılması, bir kontrol, vücudun kontrolü ya da gen değişimi söz konusu olabilir mi? Evet, yani benim bildiğim kadarıyla çip yok. O tamamen söylenti. Hani Bill Gates'i tanımıyorum ama yani şöyle diyebilirim. Aşılarda mesela alerji durumunda, çünkü aşılar her şeyde de olduğu gibi aşılar da alerji yaratabilir. Bu alerji uzmanlarının kullandığı bir tablo var. Aşının içinde bulunan tüm maddeleri listeliyor zaten. O listede zaten çip yok. Çip olsaydı, bir de o mantıkla düşünsek, çipin de bir alerji yaratma ihtimali var değil mi? Eğer her şey alerji yaratabiliyorsa, yani bir ihtimal olsa, o zaman farz edelim ki bir vaka alalım. Eğer bir çip olsaydı ve alerjik bir eğilimi varsaydı çipe karşı, o zaman tüm o alerjenlere karşı test yapsam bile o kişi gene alerji olurdu aşıya karşı, değil mi? Aslında. Ama madem uzmanların zaten adamların kariyeri buna bağlı. Yani doğru alerji tespit edebilme ve doğru tedaviyi uygulayabilme. O yüzden madem bizde bir liste var, tüm içerikler ve sadece tek aşı değil, yani tüm aşıların tek böyle madde yazıyor tüm içeriklerini ki o alerji uzmanı bilsin ki ona karşı tedavisini uygulayabilsin veya desensitizasyon tedavisi uygulasın. Burada bunu ortaklaşa gizleme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani gizleyemezdin ki aslında... çünkü eğer bir çip olsaydı, o zaman sen diyelim ki onların hepsini tedavi ediyorsun, hala alerji olurdu o zaman. Anlatabildim mi? Yani liste dışı bir şey olsaydı ve sen zaten hasta olarak biliyorsan, hani bunların tedavisini görüyorsun, o zaman bir başka bir şeyin olma ihtimali, çip veya başka bir şey olsaydı zaten ve ona karşı meyilli bir alerji reaksiyonun varsa zaten yine alerji reaksiyonu olmaya devam ederdi tedavilere rağmen.
Anlatabildim mi? O yüzden yani basit mantık yürüttüğümüzde bir kere zaten hiçbir yerde ben böyle bir şey okumadım hani tüm çalışmalarda. Öyle bir çip, öyle bir şey yok yani. Ama hani olsa bile biraz mantık yürüttüğümüzde bunun imkansız olduğuna farkına varıyoruz aslında. Mümkün olmadığını. Çünkü tüm aşıyı oluşturan maddelerin ortada olduğu, denetim altında olduğu ve bilindiğini biliyoruz. Ve burada aslında bir amaçları da birbiriyle çelişen ve birbirleriyle bir nevi düşmanlık bile olan ülkeler de söz konusu değil mi? Hani bir ülke bunu belki yapmaya kalkışsa, yeltense, diğer ülke bunu açığa çıkarması diğer ülkenin aslında o ülkenin faydasına olur. Karşı ülkeyi daha da kötüleştirmek, Karalamak daha için. da düşmanlaştırabilmek için. Tabii, değil mi? Tabii yani bir düşüncenin doğru olabilmesi için belli mantıklı ve doğru altyapı zemininde oluşturulması lazım. Ve eğer o temel ve mantık altyapısı düzgün değilse zaten düşüncenin doğru olma ihtimali çok düşük. Yani burada zaten ayak üstünde 2 sebep ve 2 gerekçe bulduk. Eğer biz ayak üstünde 2 dakikada 2 sebep bulduysak hani çipin olmaması için o zaman daha düşün yani gerçekten bu konu üzerinde kafa yoran kişiler bizden daha iyi biliyor bu konuyu. Olsaydı onlar zaten duyururdu bunu. O da bana biraz affedersin biraz saçma bir soru. Yani o yok. Öyle bir ihtimal yok gerçekten. Bu gen değiştirme meselesini de aslında sormuştum ve devamında ona şunu da eklemek istiyorum. Özellikle bu ilerideki çocuklarımıza dahi yani doğacak çocuklara dahi yansıyacağı söylenen bazı gen değişiklikleri söz konusu olduğu söyleniyor. Benim bu soruya aslında duyduğum bir cevap şu olmuştu. Belki farklı bir cevap ya da aynı cevabı detaylandırabilirsin sen de. Öyle bir şey keşke mümkün olabilseydi bir aşı aracılığıyla insanların genlerini değiştirebilmek. O zaman belki çoğu hastalığa tedavi bulabilirdik. İşte Alzheimer ya da daha belki vücutta o kalıtsal genlerle alakalı olan hastalıklar gibi bir yanıt görmüştüm. Ama gerçekten bu sorunun yanıtını sen de vermiş ol istiyorum. Gerçekten böyle bir gen değişimi mümkün mü aşılar aracılığıyla ve ileride doğacak çocuklarımıza yansır mı? Mesela kuyruklu çocuklarım olacak mı benim? 3. aşıyı da olacağım yakında. Kuyruklu çocuk. Şimdi o hani o genlerin manipülasyonu ile hastalıkların silinmesi zaten o öyle bir alan var. Onun adı gen terapisi. Bu yeni bir alan tıpta ve hala gelişmekte ve hala çok çelişkili bir konu. Gen tedavisi ve gen terapisi. Aşılar dediğim gibi aşıdır ve aşının belli sınırlamaları vardır ve belli fonksiyonları vardır ve aşı gen tedavisi değil, aşı günün sonunda. Gene biraz mantık yürütelim. Eğer aşıların kendileri genimizi, genetik kodumuzu değiştiriyor olsaydı o zaman yakalandığımız tüm hastalıklar genetik kodumuzu değiştirirdi. Tüm virüsler, tüm soğuk algınlıkları, tüm gripler, tüm işte hepatitler bilmem neler hepimiz mutant olurduk o zaman o mantıkla. Çünkü bir alttaki yatan mekanizma tekrar anlatmamız gerekiyor o zaman. Bir hücre var, hücrede belli reseptörler var veya limanlar. Sonra o mikrop var virüs değil mi? Virüs nasıl çoğalıyor? Aslında aşının ve virüsün çalışma mekanizması çok benziyor birbirine. Virüs giriyor, genetik kodunu enjekte ediyor liman aracılığıyla. O genetik kod virüsün sitoplazmasında duruyor. Yani bir virüsün bir boşluğunda duruyor. Çekirdeğe gitmiyor. Çekirdek bizim genetik kodumuzu taşır. Hücreler çoğaldığı zaman çekirdeğin kendisi çoğalır. Halbuki bir virüs genetik kodunu gönderdiği zaman o küçük mRNA strandı o çekirdeği etkilemiyor zaten. Yani genetik kodu bulunan çekirdeğe hiç zaten dokunmuyor. Sitoplazmada veya hücre boşluğunda oradaki bilgiler protein olarak sentezleniyor ve virüs o şekilde çoğalıyor. Biz aşı verdiğimiz zaman aynı şekilde biz zaten virüsün genetik kodunu enjekte etmiyoruz. Sadece parmak izinin genetik kodunu enjekte ediyoruz o liman aracılığıyla. O liman aracılığıyla oradaki sitoplazmada aslında o parmak izinin proteinlerini sentezliyoruz. Yani orada çekirdekteki bulunan DNA ve genetik kod zaten dokunulmuyor. Olsaydı zaten tüm virüsler bizi etkilerdi. Hepimiz böyle X-Men olurduk o zaman. Ama malum öyle bir durum yok. Bu mRNA aşıları da aynı şekilde çalışıyor. Yani genetik kodunun değiştirmesi uyduruk bir şey. Birileri korkmuş, acaba olabilir mi demiş. Öyle bir düşünce sürdürmüş. Dediğim gibi temelinde sağlam bir mantıklı altyapı olmadığı için yanlış bir düşünce varmış. Ama hani mantıklı düşündüğümüz zaman bunun imkansız olduğunu çarçabuk anlıyoruz. Ve Covid-19'la birebir mücadele eden bir doktor olarak ve özellikle bu aşılar üzerine de okumalar yapmış, araştırmalar yapmış birisi olarak bu Covid-19 aşılarında diğer aşılardan farklı herhangi bir şey yapılmadığını net olarak söyleyebiliyorsun herhalde. Tabii yani çalışma mekanizması ve yöntemi biraz farklı olsa da hani bir araçtır değil mi? Seni A noktadan B noktaya getirir. Ha motosiklet olur, ha araba olur, ha şey olur, traktör olur. Araç biraz farklı ama neticesinde aşı bir aşı. Yani belli sınırlamaları var.
belli işlevi var. Nasıl bir araba uçamazsa motosiklet de uçamaz. Hepsi de yakıt tüketirse aşılar da belli kriterlere göre işler ve çalışır ve bunlardan biri genetik kodumuzu değiştirmek değil. Bunun alanı zaten var. O da gen tedavisi dediğim gibi. O da zaten tartışılan bir alan tıp dünyasında. Bir de başka bir soru vardı. Hani bu çocuklarımızı etkileyebilir mi? Şimdi şöyle aslında çocuklarımızı etkiliyor aşılar. Ama olumlu şekilde etkiliyor. Nasıl? Biz antikor üretiyoruz ya aşıya karşı. Rahimde bir bebek olduğu zaman o antikorlar bebeğe de geçiyor. Yani biz aşılandığımız zaman dolaylı olarak bebeği de aşılamış oluyoruz. Karındaki bebeği. Ve bu tüm aşılar için geçerli ve hani antikor olan tüm durumlarda geçerli. Diyelim ki hani hastalık geçirdim, antikor ürettim. Bu antikorlar da bebeğe geçiyor. Ve bu antikorlar bebekte doğumdan sonra 3-4 ay boyunca o antikorlar orada kan dolaşımında tespit ediliyor. Yani en az bir 3-4 ay boyunca doğum sonrası bir koruyuculuk sağlıyor aslında. Yani bebekler için koruyucu bir etki sağlıyor. Ve yapılan çalışmalarda hamile hayvanlar üzerinde deney yapıldı. Ciddi yan etkiler bulunmadı. Yani bildiğimiz dışında başka yan etkiler bulunmadı. Hani daha önce konuştuğumuz yan etkiler dışında. Ve insanlar üzerinde sadece gönüllüler üzerinde. Gönüllüler derken hani aşı olmak isteyen insanlar gelip de aşı olduğu zaman onlardan izin istiyorsun. Takip edebilir miyiz? Bir yan etki oluşursa hani durumu bildirebilirsiniz. Onlar üzerinde yapılan çalışmalarda da herhangi bir ciddi yani yeni diyelim yan etki bulunmadı. Halbuki Covid çok ciddi bir durum. Bakın hatırlayın burada sadece hepimiz aşı olalım diye aşı olmuyoruz. Burada ciddi bir hastalık var. Bunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Ciddi bir hastalık var ve ciddi sonuçlara yol açan, ölüme yol açan çok ciddi bir hastalık var ve hamilelerde mesela düşük yaratabiliyor Covid veya erken doğum veya rahim içi gelişim geriliği yaratabiliyor. Yani virüsün kendisi çok ciddi aslında hamilelikte durumlar yaratabiliyor. O yüzden hele hamileler de özellikle aşı olmaları gerekiyor bebeklerini koruyabilmeleri için. Bir nokta daha 1 ila 3 yaş arasındaki çocukların Covid hastalığında 60 yaş üstü kadar kötü olmasa da diğer çocuklara göre hastalık geçirdiği zaman daha ağır hastalık geçiriyorlar. Yani o 3-4 ay koruyuculuk bile çok faydalı aslında. Çünkü bir yeni doğduğu zaman onun bağışıklık sistemi hala oluşmakta. Yani bağışıklık sistemi 1-1,5 seneye kadar tam oturmuyor zaten. O yüzden yeni doğanlar aslında daha hassas hastalıklara karşı daha fazla etkileniyorlar. O yüzden hamile olan annelerin hele aşı olmaları gerekiyor ki sen aslında o çocuğa zaman kazandırıyorsun 3-4 ay. Bağışıklık sistemi biraz gelişsin en azından. Evet yani bunlar da çok önemli bilgilerdi. Yine çok sorulan sorulardan birisi yani Amerika'da durum nasıldı bilmiyorum ama Türkiye'de özellikle aşılanmadan önce bizlere birer kağıt imzalatıyorlar ve o kağıtta aşıyı üreten firmanın sorumluluk kabul etmediğini özellikle uzun süreli sonuçları ve etkileri noktasında sorumluluk kabul etmediğine dair bir beyan. Şimdi bu da insanlarda tabii ki bazı şüphelere de yol açtı. Özellikle Türkiye için konuşuyorum. Bu noktada bizim elimizde yeterli bilimsel veriler var mı? Özellikle aşıların uzun vadede etkileri ve sonuçları üzerine. Ve özellikle böyle bir belge neden imzalatılıyor? Buna neden ihtiyaç duyuluyor? Evet, ilk başta Amerika'da hiçbir zaman böyle bir belge olmadı. Çünkü Amerika'da durum biraz farklıydı. Hükümet aşı firmalarını muaf tuttu. Herhangi bir yargıdan muaf tuttu veya gelişebilecek bir yargıdan. Çünkü şimdi düşünün dediğim gibi hani müteahhit var. Müteahhit diyor ki ya bu inşaat olmazsa bana bir garanti verebilir misin? Hani sonra bana dava açmasınlar diye. Firmalar da tabii ki korktu yani. Ya olmazsa bu kadar para veriyorsunuz, bu kadar kişiye yardım etmeye çalışırız. Ya olmazsa millet bize dava açacak. Hükümet de bunun onları teşvik edebilmek için yargılara karşı muaf durumunu beyan etti. Böyle olunca Amerika'da öyle bir form doldurmamıza zaten bizim gerek kalmadı. Türkiye'deki durum için pek fazla konuşamam çünkü o konuyla çok bir bilgim yok. Ama özellikle erken dönemlerde daha çalışmalar yapılırken belli çalışmalar hala bitmemişti ama aşının ne kadar faydalı olduğu zaten apaçık ortadaydı. Hani %95 koruyuculuk varsa zaten vakaların sayısı çok azalıyor. Gerçekten Covid hastası olan. Ben mesela Şubat ayında daha henüz bu enfeksiyon hastalıkları kontrol merkezi Amerika'daki CDC'den onay gelmeden ben aşı olmuştum. Çünkü ben sağlıkçıyım. Ben sürekli Covid hastaları görüyordum. Çünkü çalışmalarda henüz bitmeyen çalışmalarda apaçık belliydi yani aşının ne kadar koruyucu olduğunu. O yüzden ben hemen aşı oldum. Tabii çalışmalar bitene kadar yani bittikten sonra ancak diyebilirsin ki hani tüm yan etkiler şudur, tüm etkiler şudur. Ama burada bir savaş alanı var yani bir pandemi var. İnsanlar ölüyor. Yani o çalışmaların bitmesine hepimizin lüksü yok.
Bazı insanlar korunmak istiyor önceden. O yüzden firmalar diyor ki bakın biz hala henüz çalışmalar yapıyoruz. Çok faydalı olduğunu biliyoruz ama biz hala çalışmayı bitirmedik. Hani bilin, yani onun bilincinde buna imza atın diyorlar aslında. Nasıl bir ameliyat olacaksan hekim sana önceden yani şeyini anlatıyor, komplikasyonları anlatıyor. Diyor ki işte ameliyatın komplikasyonları şöyledir. Eğer olmak istiyorsan tamam ameliyatı yapalım. Hani kanama olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Beklenmeyen komplikasyonlar olabilir. Herkes ameliyat olmadan önce bir imza atar. Hani çünkü bir işe girdiğin zaman neye girdiğini anlaman gerekiyor. Şirketler de bu aşı firmaları benim düşüncemde dediler ki yani biz henüz çalışmaları sürdürüyoruz. Faydalı olduğunu bilmiyoruz ama belki hani çalışmanın sonunda başka yan etkiler olabilir. Hani bunlardan bizi muaf tutun diyorlar. Çünkü elimizde o bilgiler yok. Yoksa biz bir şeyler biliyoruz ama biz bunu sizden gizleyeceğiz diye bir durum değil zaten. Söz konusu değil o. Şimdi nereye geldik? Ne duruma geldik? Çalışmaların hepsi hemen hemen bitti. Dediğim gibi şimdi analizler var. Meta-analiz nedir? Kanıt seviyeleri vardır. Bazı kanıt seviyeleri diğerlerinden daha güçlüdür. Mesela birinin bir deneyimi olabilir. Bu bir datadır. Bu bir bilgi noktasıdır. Derdir ki ne diyebilir? İşte benim amcam şunu yaşadı. Bu da bir bilgi, değil mi? Bu da bir data, bir veri ve bu veri aklımızda kaydedebiliriz. Şimdi biz bir çalışmayı 10 kişi üzerinde yaparsak 10 kişi üzerindeki yapılan çalışma bir kişinin hatırasından daha güçlüdür değil mi oradaki bulunan kanıt? Peki 1000 kişi üzerinde yapılırsa o çalışma 1000 kişi üzerindeki yapılan çalışmanın sonuçları daha anlamlıdır. Veya çalışmanın farklı metotları vardır. Mesela derler ki geçmişe yönelik tüm vakaları bir bakalım şurada ne sonuçlar çıkmış. Ne yapabiliriz o zaman? Geleceğe yönelik çalışmalar yapabiliriz ve etkenleri kontrol edebiliriz. Geleceğe yönelik çalışmalar o zaman geçmişe yönelik çalışmalara göre daha anlamlıdır. Bunların farklı kanıt seviyeleri vardır. En üst kanıt seviyesi meta-analizdir veya systematic review İngilizce'de. Meta-analiz nedir? Artık çalışmalar bitmiş zaten hepsini topluyorlar. Ortak anlamlı sonuç çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü her bir çalışmanın bir kusuru olabilir, az bir kusuru veya sonuçlar bir şekilde sonuçlanabilir. Ama herkesin yorumu biraz farklı olabilir ama hepsini bir araya getirdiğin zaman ortaya çıkaracağın sonuç çok daha anlamlıdır. Artık biz o faza geldik. Yani ben son 3-4 aydır sadece meta-analiz okuyorum. Artık tek tük çalışma okumuyorum çünkü hepsi az çok bitti zaten. Yani gelmeye istediğim konu artık biliyoruz az çok Covid'in ne olduğunu. Hani o argüman artık çok geçerli değil. Hani daha yeterince bilgimiz yok. İşte yan etkiler daha belirsiz. İşte aşılar öyle midir şöyle midir. Artık zaten meta-analiz evresine geldiysek demek ki artık zaten konuyu hakimiz. Artık biliyoruz ki meta-analize geldik. Bunun üzerinde kanıt seviyesi yok zaten. Ki zaten tahmin ediyorum bundan dolayı ilk başta aşılara sadece acil durum onayı çıkmıştı. Hızlı bir şekilde kullanılabilsin diye. Ama artık özellikle Amerika'daki o FDA kurumu tarafından da onaylı aşıların hepsi. Yani gerçekten sağlığa da herhangi bir olumsuz etkileri olmadığı yönünde de bir güven sağlayacak bir izin bu. Bununla alakalı da aslında çok komplo teorisi çıkmıştı. İşte bakın daha onaylanılmamış bir aşıyı kullanıyorsunuz diye. Çalışmaların bitmesini beklemeleri gerekiyordu. Çalışmalar bittikten sonra hani o zaman açıklamaya verebildiler. Onlar da doğru süreci takip ettiler. Yoksa bir art niyetten değil. Sadece doğru olanı yapmaya çalıştıkları için öyle oldu. Ve şu anda o noktadayız çok şükür ki ve daha da aslında güvenle aşı olabiliriz. Şimdi yine bir başka soru, yine önemli ve çok sorulan bir soru. Aşılara karşı olduğu iddia edilen ya da aşıların olumsuz etkilerinden bahseden aşı olmayın diye ısrarla insanlara tavsiyede bulunduğu söylenen birçok sağlık çalışanı, doktor olduğu söyleniyor. Bu kişiler gerçekten alanlarında uzman kişiler mi? Yani bu söyledikleri dikkate ve ciddiye alınacak kişiler mi? Değilse neden? Evet, geçen bir video izlemiştim. Videoda böyle 10-15 sağlıkçı işte aşılara karşı olduğunu beyan ediyorlar ve biraz bir gerekçe de veriyorlar. Daha önceden de bu tarz makaleler okudum veya haberler izledim. Aslında ilginç çünkü bir kere o hekimlerin ismi veriliyor, doktor bilmem ne. Ben de böyle merak ediyorum. Google'dan bakıyorum. Bak beni de bakabilirsiniz Google'dan. Nerede çalıştığım ortaya çıkıyor zaten. Google'da baktığın zaman bu sağlıkçıların çoğu değil hepsi ya genel pratisyen ya işte emekli hekim veya emekli hemşire. Şimdi bir genel pratisyen farz edelim Belçika'da. Genel pratisyenin yoğun bakımda çalışma otoritesi var mı? Yok. Eğer yoğun bakımda dahiliye servisinde çalışmıyorsa Covid vakası görme ihtimali var mı? Yok. Yani olsaydı zaten Belçika hakkında çok ciddi endişelerim olurdu ama öyle bir durum söz konusu değil zaten. Yani konuyla üzerinde yapılan yorumlar en azından benim gözlemlediğim konu üzerinde yorum yapan hekimler zaten Covid görmeyen hekimler. Yani konuda uzman değiller. Yani eğer bir karın ağrısı olursa dişçiye gitmezsin.
karın doktoruna gidersin. Aynı şekilde Covid ile ilgili bir sorun olursa en doğru yaklaşım ne olur? Google'a gitmek değil veya işte bir genel pratisyene gitmek değil. Covid ile uğraşan bir yoğun bakımcıya veya bir anestezi yoğun bakımcıya veya Covid ile uğraşan bir hekime başvurmaktır ve onun görüşünü almak. Çünkü o kişi zaten uğraşı o olduğu için zaten onu solup yaşıyor zaten. Ondan sormak lazım. O yüzden bu görüşmenin burada bir önemi var. Hani benim pandeminin başından beri zaten kendi mesleğim gereği ve gördüğüm hastalar gereği konuya hakimim. Yoksa kendimi bilmişliğimden değil. Zaten gerek duyduğumdan yoksa çalışamazdım zaten. O yüzden yani o hep bakmak lazım. Yani bu hekim kim? Kriterleri ne? Gerçekten bu konuda uzman mı? İlginç bir şey daha. Geçen izlediğim videoda dikkat etmiştim. Böyle bir gözleri hep böyle bir sağdan sola gidiyor. Sanki böyle bir metini okuyorlar aslında. Hatta birkaç örnekte böyle ellerinde kağıt var ve ellerindeki kağıttaki yazıları okuyorlar. Yani artık ben burada kendi hafızamdan, kendi bilgimden bilgileri paylaşıyorum. O kişiler de hani birileri onlara bir kağıt vermiş. Artık onun altta yatan sebebini de bilmek istemiyorum. Nasıl o kağıt onlara geldi ve hangi sebeplerle ve hangi gerekçelerle ve hangi teşviklerle o kağıtlar okuyorlar. Onu da aslında sormak lazım ama ben iyi huylu yaklaşmak istiyorum olaya. Kötü huyla yorumlamak istemiyorum ama günün sonunda onların çok bir etkisi yok. Benim gözümde en azından. Belki burada aslında şu algıyı da değiştirmek doğru olur. Bazı insanlarda yurt dışında yaşayan bir doktorsa o her şeyi bilmeli gibi bir otomatikmen bir varsayım olabiliyor ama farklı Avrupa ülkelerinde ya da gelişmiş ülkelerde de işine tam hakim olmayan ya da alanında uzman olmayan ya da uzman olmadığı alanlarda konuşan birçok isim mevcut. O yüzden sadece ismi yabancı diye ve atıyorum işte Belçika'da, İsviçre'de, Amerika'da yaşıyor diye o konuya dair söyledikleri herkesin dikkate alınacak diye de bir kural kaide yok. Şimdi artık aslında yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş bu önemli konu üzerine konuştuğumuz şeyleri de toparlamaya başlamak istiyorum ama bir soru daha soracağım. Özellikle bu aşılamaya rağmen bu pandemi sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Varyantlardan birazcık bahsettik ama detayına çok giremedik. Özellikle bu varyantlar bizi neden bu kadar çok etkiliyor ve aşılanmaya rağmen bu pandemi süreci neden devam ediyor? Belki buna dair de yine insanları pandemi döneminin biteceği noktasında da son sorum da olacak zaten birazdan bu soruya cevap verdikten sonra sen. Ne söyleyebiliriz bu pandemi süreci hakkında? Aşılanmaya rağmen neden devam ediyor ve bu varyantlar hayatımızı şu an etkiliyor ve ne kadar süre daha etkilemeye devam edecek ya da artık bununla yaşamaya alışmalı mıyız? Evet, varyant konusunu ele alalım o zaman. Şimdi varyantlar her zaman olacak. Niye her zaman varyant olacak? Çünkü ister istemez doğa gereği her bir virüsün mutasyona uğramaması imkansız. Yani her bir virüs her zaman bir mutasyona uğrayacak. Gerçi biz de sürekli mutasyona uğruyoruz. Yani ışınlanma olsun, bu röntgen çekerken veya BT çekerken o ışınlanmadan dolayı veya güneş ışığından dolayı mesela cilt kanserleri veyahut da kendi bedenimiz spontane mutasyonlara uğrayabiliyor. Mutasyon aslında özünde ne? Bizim ne dedik? Hücremiz var, çekirdek var. Çekirdek içerisinde bizim genetik kodumuz var değil mi? Bu hücreler çoğaldığı zaman hücreler kopyalanıyor. Bu kopyalama evresinde bazen mesela yanlış kopyalamalar olabilir. Yanlış kopyalama olursa o zaman genetik kodda küçük bir genellikle anlamsız veya olumsuz bir değişiklik olur. Hiçbir zaman böyle olumlu değişiklik olan mutasyonlar genellikle yoktur zaten. Normalde vücudumuzun da buna karşı belli mekanizmaları vardır. Belli kontrol mekanizmaları vardır. Zaten tüm hücrelerin genetik kodlarını denetler. Eğer yanlış kopyalanmış veya tecrübe edilmiş genetik kodlar varsa zaten onları siler. O hücreleri öldürür, yok eder. Veyahut da işte yediğimiz besinlerden dolayı veyahut da işte cilt kanseri gelişmesinde bu hasarlar meydana gelir. Yani genetik kodda hasar veya kopyalamada hasarlar. Aslında hepimizin ölmemesi bir mucize gerçekten. Çünkü vücudun öyle bir denetim mekanizması var ki hayatta kalıyoruz. Yoksa hepimiz anında kanser olurduk. Kanser aslında o. Yani bir hücrenin bu denetim mekanizmalarından kaçabilmesi. Denetim mekanizmasından kaçtığı için bu hücre mutasyona uğruyor. Bu sefer çoğalmaması gerekirken çoğalmaya başlıyor. Genetik kodunda yazıldığı için. Veya bir genetik kodunda başka bir değişiklik oluyor. O değişiklikte ne yapıyor? Kana sıçramasına izin veriyor. Kana sıçrıyor. Bu yüzden kanserlerde bazen yayılım oluyor veya metastaz oluyor. Demek istediğim her şey sürekli mutasyona uğruyor. Biz genellikle bunun farkında bile değiliz. Çünkü vücut kendiliğinden bunları toparlıyor ve temizliyor sürekli. Virüslerde de durum böyle. Yani virüsler de sürekli mutasyona uğruyor. Özellikle bu tarz virüsler, bu koronavirüsler. O yüzden Covid'in varyantları var. İster istemez her zaman bir varyant olacak.
Covid'in. O yüzden bu alfanın olması, sonra delta'nın olması, genellikle bu varyantların çok bir etkisi yok veya virüs için olumlu olmuyor ama işte milyonlarca denetimsiz, çünkü onların bir denetim mekanizması yok bizim gibi veya kontrol mekanizması yok. Denetimsiz mutasyon olduğu zaman illa artık şans eseri bir tane ortaya çıkacak ki diğerinden daha kötü. Veyahut da diğerinden daha farklı. İlla daha da kötü değil. O yüzden yani böyle dominant varyanların birkaç ayda bir çıkması normal. Yani matematiksel bir sonuç aslında. Ve daha sonra da daha fazla varyant gelişecek mi? Gelişecek. Yani bunu yaşayacağız. Peki bizler aşı olmaya devam edecek miyiz? Yani özellikle hatırlatma dozlarından bahsettik ama bu hatırlatma dozları sürekli gerekecek mi? Mesela atıyorum senede 1 ya da 2 kez aşı olmak durumunda kalacağız mı artık? Nasıl grip için senelik aşı oluyor ya 60-65 yaş üstü bireyler için. Eğer varyantlar devam ettikçe aşı ihtiyacı duyacağız. Ama virüsü ortadan kaldırırsak aşı ihtiyacı kalmayacak. Ama yani varyantlar olduğu sürece, ki olacak, bu yani kaçınılmaz bir sonuç. Varyantlar olduğu sürece aşıları biraz modifiye edip onun üzerinde aşı olmamız gerekecek. Tabii ki. O zaman aslında zaten otomatikman son soruma gelmiş olduk. Şöyle bir öngörüde bulunmak mümkün mü? Bu pandemi bitebilir mi? Ya da virüs ortadan kaldırmak diye bir cümle kullandın. Yani gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Bu pandemi biter mi? Bitecek mi? Ve bitecekse nasıl? Bunu da son olarak sormak istiyorum. Çünkü artık yani herkesin belki bir şeyler duymak istediği, özellikle olumlu, pozitif şeyler duymak istediği soru bu. Evet, aslında virüsün, bu pandeminin bitmesi bizim elimizde. Önemli olan biz doğru seçimleri yapmak istiyor muyuz? Şimdi tarihe geri dönüp baktığımızda polio diye bir hastalık vardı. Çocuk felci. Belki bazılarınız bilir. Polio çok ciddi bir hastalıktı ve çok çocuğun bir sürü çocuğun yani küçüklükten hayat boyu felç olmalarını yapan bir hastalıktı. Bu polio felcini aşılarla yok ettik. Yok artık. Yani polio yok, o hastalık. Bazılarınız belki o polio oral damla aşısı olmuştur küçükken. Hatırlayamayabilir veya bazı anne babalar hatırlayabilir. Ama tarihe baktığımız zaman bunu başardık daha önce. İnsan ırkı olarak. Bunu başardık. Yani elimizde olan bir şey. Biz bunu başarabiliriz. Ama nasıl başarabiliriz? Hepimiz yeterli miktarda aşı olursak sürü bağışıklığına ulaşabiliriz. Sürü bağışıklığı ne demek? Nüfusun %90-95'i, aslında %95'inin aşı olması. Yani biz %95'e varmadığımız müddetçe Covid devam edecek. Aslında bizim elimizde. Biz bunu başımıza getiriyoruz. Covid'in bitmemesi Covid'in yüzünden değil veya aşılar yüzünden değil, bizim yüzümüzden. Çünkü biz aşı olmuyoruz. Biz istemiyoruz. Belki korkularımız var. Belki işte tereddütlerimiz var. O yüzden bu videoyu yapıyoruz aslında. Biraz o korkulara bir ışık saçma, o korkulara biraz bir yanıt verme mücadelesiyle. Ama bazıları diyecek ki, ama bazıları bağışıklık hastalıklarından dolayı zaten aşı olamaz. Evet, olamaz. Zaten o %5 aşı olmayanların idealde onların olması gerekiyor. İstemeyenler değil. Aslında herkesin aşı olması gerekiyor ve aşı olamayanlar sağlık sorunlarından dolayı %5'e düşmesi gerekiyor. O şekilde aslında sürü bağışıklığına gireceğiz. Yani o şekilde eğer biz aşı olmuyorsak bir yerde biz bu pandemiye yardım ediyoruz. Biz bu pandeminin bir parçası oluyoruz. Biz bu pandeminin bitmemesine izin veriyoruz. Başka kişilerin ölümüne sebep oluyoruz aslında dolaylı olarak. O yüzden bu çok ciddi bir konu. O yüzden hafif bir konu değil. Öyle hani geçiştirerek yok ben aşı olmayacağım. Çok zarar yaratıyoruz birçok insana. Bu pandemi ne zaman bitecek? Biz %95 sürü bağışıklığına gelmezsek bitmez. Bu devam eder. Varyantlar devam eder. Aşı olmamız gerekecek. Daha çok kişi ölecek. Daha çok yakınlarımız ölecek. Ama eğer hepimiz hep beraber tamam biz aşı olalım dersek o zaman bu pandemiyi bitirebiliriz. Yani bu güç bizde, bizim elimizde. Yeter ki biz kullanmak isteyelim. Gerçekten. Ya özellikle o son kısım çok dikkatimi çekti. Aşı olmamak bir tercih değil, bir zorunluluktan dolayı olmalı. Değil mi? Yani o işte olamayacak tabii ki de bir kısım var, %5'lik bir kısım ve o kısım zaten olamayacak. Onlar zorunluluktan olamadığı için o kısım olarak kalabilir belki ama tercihten dolayı aşı olmama gibi bir lüksümüz yok eğer bu pandemiyi bitirmek istiyorsak. Yani böyle yaptığımız zaman tercihle dediğimiz zaman o zaman bilelim ki çok bencil bir tercihte bulunuyoruz ve başka insanların ölümüne sebep ve yol açabiliyoruz. Çünkü belki biz Covid olabiliriz, semptomsuz ama başka birine bulaştırırız. O kişi de teyzesini bulaştırır, aşısız o teyze de ölür. Yani bizim yüzümüzden bir kişi ölmüş olur. Bu çok ciddi bir konu gerçekten. Bir de hani bitirmeden gerçekten bir şey söylemek istiyorum. 2 senedir ben Covid'le uğraşıyorum.
aşıyı bir yana bırakın. Yani Covid hastalığın üzerinden biraz bahsetmek gerekiyor. Çok kişi öldü gerçekten. Ben artık bıktım yani hastalarımın ölmesinden. Ben kariyerimde bu kadar ölüm görmedim. Ne tıp fakültesinde, ne asistanlıkta, ne Covid pandemisinden önce yoğun bakım ve dahiliye servisi kariyerimde bu kadar ölüm görmedim. Artık bıktım. Yani her gün birinin yakınını aramak zorundasın. Nasıl anlatacaksın o kişiye? Bu kişi öldü. Yani böyle yaşamak ister miydiniz? Ben böyle yaşıyorum. Hastanede çalışınca her gün birinin yakınının öldüğünü anlatmam gerekiyor. Yani bu çok zor bir şey. İnsanlar gerçekten ölüyor. Yani insan hayatı çok kutsal bir şeydir. Buna saygı duymamız gerekiyor. Halbuki nedense artık farklı, bence gereksiz gerekçelerle bunu ciddiye almıyoruz. Çok hafife alıyoruz bu konuyu. Belki kendi gözlerimizle görmediğimiz için belki hafife alıyoruz ama o duruma gelmeyin. Yani uzmanlar diyorlar hani çözüm burada, aşı burada. Ama bazı insanlar bazen böyle çok zor yoldan öğrenmek isterler ama zor yoldan öğrenmek demek ya senin veya bir yakınının ölmesi anlamına gelecek. Bazı insanlar da hakikaten öyle. Keşke o duruma gelmeseydim aşı olmama ikna olmam için. Ben de diyorum ki ben bak bangır bangır bağırıyorum 2 senedir. Lütfen aşı olun çünkü ben kaç kişinin öldüğünü görüyorum. Aşılar başladığından beri hastaneye gelen %80 hastalar aşı olmayan hastalar. %20'si de zaten bağışıklık sorunu olan kişiler zaten veya 90 yaşındaki teyzeler, yani aşı olmasaydılar zaten ölecek olan hastalar. Bu gerçekten çok tehlikeli bir şey bu pandemi ve bunu gerçekten ciddiye almamız gerekiyor. Bunun bir çözümü var ve seçim sizde. Yani en başından beri örnekler veriyoruz. Bu aslında şunun gibi geliyor bana. Sokakta yürürken gördüğümüz belki bir sıkıntıda olan, bir rahatsızlığı olan birine yardım etme imkanımız varken o yardımı yapmayıp yolumuza devam etmek gibi. Yani işte etkilenmeyenler bu hastalıktan aşı olmamayı da tercih ettiği zaman aslında bir nevi bunu yapmış oluyorlar demek de bence yanlış olmaz. Bu yüzden tekrar üstüne basa basa, altını çize çize söyleyelim. Aşı olalım, aşıdan korkmayalım, aşıdan korkmamıza gerek yok. Ve özellikle bu pandemiden sıkıldıysak, bu pandeminin bitmesini istiyorsak, bu pandeminin bitmesinde bir katkımız olsun istiyorsak aşı olmalıyız, aşı olmalıyız, aşı olmalıyız. Ve eğer siz yorulduysanız aşı olmalıyız duymaktan, inanın ben aile yakınlarını aramaktan 10 kat daha yoruldum gerçekten. Ve Covid'den ölen kişileri görmekten daha yoruldum ve hatırlatmaktan sizden kat yoruldum. O yüzden gerçekten aşı olun ve hatırlatılmaktan bıkmayın. Çünkü ben daha fazla bıktım, inanın. Bu da aslında bir doktor olarak senin çok önemli bir çağrın. Evet, gerçekten çok ama çok teşekkürler. Paylaştığın bilgiler ve birebir zaten bu konuyla ilgili, bu konuya dair bir sürü tecrübesi olan bir doktor olarak ve bu alanda uzman sayılabilecek birisi olarak verdiğin bilgiler, paylaştığın şeyler çok önemliydi. Umuyorum ki bu videoyu izleyenler için de öyle olur ve bu aşı olun, aşı olun, aşı olun tavsiyemiz dikkate alınır. Çok teşekkürler davetimi kabul ettiğin için ve gerçekten iyi ki geldin, iyi ki paylaştın, iyi ki söyledin bunca şeyi. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiği için. Bu konuda bana söz hakkı verdiğin için ben özellikle sana teşekkür etmek istiyorum. Ne demek? Her zaman. Ben yani umuyorum ki sağlıkla alakalı dünyayı bu kadar etkileyen bir başka hastalıkla daha yüzleşmeyiz. Ama benzer konular olursa tabii ki ileriki zamanlarda tekrar üzerine konuşabiliriz başka meselelerinde. Tabii ki. Ve tabii ayrıca ki. bu konunun teolojik bir yanı da var. Yani hem ruhsal hem teolojik bir yönü de var ve başka videolarımda ileriki o konulara da değinmek istiyorum. Özellikle aşı olduğumuz zaman işte canavarın işaretini alır mıyız gibi, ki buna dair zaten Instagram adresimde de birçok hikaye paylaşmıştım. Bunun kesinlikle böyle bir şeye sebep olmayacağı noktasında. Şimdi burada kısaca bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Bu noktada da teolojik olarak, ruhsal olarak aşıdan korkmanıza gerek yok. Aşı olun, aşı olun. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve özellikle bu videoyu çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Ama diğer videolarımda başka konularla, başka konuklarla ve başka içeriklerle görüşmek üzere.